Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım ki hepiniz çok iyisinizdir. Fark ettiyseniz kanalımızın ismi yıllar sonra değişti. 7 senenin ardından kanal artık ömrüne farklı bir isimle devam ediyor. İsmi neden değiştirdiğimi topluluk kısmında bir gönderide anlattım. Sonrasında zaten bir video çekmeyi düşünüyorum. Genel bir sohbet videosu. Orada da daha detaylı bir şekilde bahsederim. Bugün hızlıca konumuza geçmek istiyorum. Aylar önce ne video çekmemi istersiniz diye sorduğumda en çok gelen konulardan biri kronik yalnızlar. Kronik yalnızların hayatına kim girecek? Aşk hayatınıza kim gelecek? Buna dairdi. 2026 öngörü videosunda da hatta bahsetmiştim bundan. Aşk hayatınız için böyle detaylı da bir video çekeriz diye. O yüzden de yılın ilk ayını kapatırken bu videoyu yapalım istedim. Umarım ki faydalı olur sizler için. 3 destemiz olacak arkadaşlar. Desteleri hazırlamadım. Yani önceden herhangi bir kart seçmedim. Sadece biraz deste hazırlığı yaptım. Hangi desteleri kullanacağımızı seçtim. Ama kartları karma ve kart seçme kısmını ekran önünde birlikte yapıyor olacağız. Böyle olunca biraz aslında uzun sürüyor. Ama bu video için böyle yapmak istedim. Umarım ki seversiniz, memnun olursunuz. Şimdi dediğim gibi 3 destemiz olacak ama deste seçmeye girmeden önce her deste için de birer tavsiye kartı alacağım arkadaşlar. Çünkü konu başlığımız şu şekilde olacak aslında. Şu anda siz yeni bir ilişkiye hazır mısınız? Evet, hani yalnızlıktan belki yakınlanıyor ama siz gerçekten yeni bir ilişkiye hazır mısınız? Ve bununla ilgili böyle minik bir tavsiye alacağız bu desteden. Sonrasında en yakın süreçte aşk hayatınıza girecek olan kişi nasıl kişilik özelliklerine sahip olabilir? Nasıl bir insan olabilir? Bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Üçüncü sorumuzda bu kişiyle tanışma etkileriniz. Hangi koşullarda, nasıl, nerede belki de tanışıyor olabilirsiniz? Nasıl tanışacaksınız? Bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Dördüncü soru bence en önemli sorulardan biri aslında yine. Bu kişi, bu ilişkiye hayatınızda nasıl bir dönüşüm getirecek size? Nasıl bir iyileşme, nasıl bir dönüşüm getirecek? Neye hizmet edecek? Bu soruyu anlamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle dediğim gibi her zaman yaptığımız gibi gözleri bir kapatın. Gözleri kapatın. Derin en az 3 defa nefes alıp verelim. Olur mu? Hadi birlikte. 1 2 3 Gözler kapalı. Günün stresini attığınızı düşünün. Omuzlarınızı gevşetin. Kaslarınızın gevşediğini hayal edin. Gerekiyorsa videoyu durdurun. Daha fazla nefes alıp verin. Bu videoyu izlemeden önce böyle başka deste seç videoları izlediyseniz şu an bu videoyu izlemeyin. Peş peşe enerjileri böyle dağıtmayın çok fazla. Başka bir zaman gelir izlersiniz. Kendinizi iyi hissetmeniz önemli. Kanaldaki videolar biliyorsunuz ki eğlenmeniz, motive olmanız, güzel zaman geçirmeniz ve kendinize bir parça olsun farkındalık kazandırmanız odaklı. O yüzden böyle peş peşe, hızlı hızlı, acele acele açılımlar dinlemeyi tavsiye etmiyorum. En azından benim kanalım öyle bir kanal değil çünkü. Şimdi hazırım, iyiyim diyorsanız gözlerinizi açın. İlk hangisine çekildiğiniz şöyle bir bakın. Ben desteleri yine size tanıtacağım ve dediğim gibi kart alacağız aslında birazdan. Hangisine çekildiniz? Acele etmeyin. Seçemediyseniz hiç önemli değil. Zaten dediğim gibi her birine birer tavsiye kartı alacağız şimdi birlikte. Sonra açılım kısmına geçeceğiz. Şimdi birinci destemiz buradaki yeşil destemiz. Aslında şu tarot destesi Witch's Garden. Böyle yeşil bir yeşil ördek. Yeşil bir ördeğimiz var burada. İkinci destemiz Crystal Unicorn destesi. Böyle burnu kırılmış garibimin açık mavi bir ördeğimiz var. Üçüncü destemizde Cosmic Cycles isimli bu mor destemiz. Yine burada da böyle koyu morumsu bordomsu bir ördeğimiz var. Tamamdır. Şimdi destelerin sayıları, numaraları dediğim gibi bu şekilde. Hadi birer tavsiye alalım.
Birinci desteği seçecek olan arkadaşlar, sizlere ulaşması gereken tavsiye nedir? İkinci desteği seçecek olan arkadaşlar, sizlere ulaşması gereken tavsiye nedir? Üçüncü desteği seçecek olan arkadaşlar, sizlere ulaşması gereken tavsiye nedir? Şimdi tekrar şöyle merkeze alıyorum. İsimlerine odaklanmayın. Tamam mı? İsimlerine görmezden gelin hatta bence. Üzerlerini ben kapatayım. İşte ekran önünde yapmanın biraz böyle bir zorluğu olabiliyor tabii ki. Şuradan böyle minik bir deste alalım. Şimdi şu birinci destemizdi. Bu ikinci destemizdi. Bu üçüncü destemizdi. Şöyle yapalım. Dilerseniz tavsiye kartlarınızın şöyle görüntüsüne bakarak da seçim yapabilirsiniz. Size kalmış. İsimleri gördüyseniz de çok önemli değil arkadaşlar. Etkilenmek de bir seçimdir çünkü. Etkilenmek de sizi doğru olana yönlendirebilir. O yüzden etkilendiğim gibi düşünmenize gerek yok. Şimdi tekrar gözleri açın veya kapatın. Artık size kalmış. Biraz zaman geçirin. Şöyle bir bakın hangisini seçmeliyim diye kendinize sorun. Sonra tercihen en çok çekildiğiniz bir tanesini dinlemeniz benim de tercihim. Ama iki deste arasında çok fazla kaldım diyorsanız ikisini de dinleyin. Zaten aslında ilk soru neden biliyor musunuz? Enerji çek dediğimiz hadise için. Belki İngilizce tarot kanallarını takip eden arkadaşlar hakimdir bu konuya. Enerji çek. Yani bakıyorsun bu ilk soru benimle uyumlu mu? Bu da size bir yol gösterir. Uymadıysa diğer o çekildiğiniz ikinci seçeneği dinleyebilirsiniz. İlk soru dediğim gibi sizin orada bir böyle enerjinizi çek etmenizi, bu benim ya da yo bu ben değilim, demek ki geri kalanı da bende uyumlu olmayabilir, bunu demenizi sağlayacak diye umut ediyorum. Şimdi dediğim gibi siz videoyu durdurun, seçiminizi yapın. Biz birinci destemizde başlayacağız. 1, 2 ve 3. Hadi bakalım. Yeniden merhabalar. Birinci desteği seçen arkadaşlar. Seçtiğiniz tavsiye kartı Ascending the Mountain, Keep Going Forward'tı. Dağlara doğru bir yolculuk, bir yükseliş var arkadaşlar. Yürümeye devam et. Hani bu şey var ya, meşhur bir Reels var. İlerlemeye devam et. Ne yapacağımı bilmiyorum. İlerlemeye devam et. İlerlemeye devam et. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Şu anda ne olursa olsun ilerlemeye devam et. Yolunu, önünü göremiyor olabilirsin ama yakına göreceksin demeye çalışıyor aslında. Şimdi dediğim gibi ilk sorumuzu bir alalım. Sevgili birinci desteği seçen arkadaşlar, zamansız bir zamanı zaten niyetli. Bu videoyu izleyecek ve birinci desteği seçecek olan, birinci desteği dinleyecek olan arkadaşlar. Sizler şu anda bu videoyu dinlerken gerçekten de bir sevgililik ilişkisi, aşk ilişkisi yaşamaya hazır mısınız? Değnek kraliçesi, kupa dokuzlusu ve kılıç ikilisi karşılıyor bize arkadaşlar. Aslında şunu anlıyorum. Yüksek oranda evet hazırsınız. Çünkü değnek kraliçesi ne istediğini bilen bir kadındır. Şöyle göstereyim. Bu arada kadın olmak zorunda değilsiniz. Sadece karttan dolayı bunu söylüyorum. Saraylı kartlar cinsiyet bildirmek zorunda değiller bize.
Haliyle siz aslında kendinizi halihazırda zaten bilen, hayatta gerçekçi hedefleri olan, gerçekçi idealleri olan, belki özellikle de işte kariyer hedeflerinde, sosyal hayattaki statü hedeflerinde, maddi hedeflerinde kararlı olan, istikrarlı olan, evet ben bunu yapacağım, bunu gerçekleştireceğim, şunu gerçekleştireceğim diyen ve gerçekten de belki daha böyle işte kariyer hayatını ya da kendi olma yolculuğunu ve kendini zaten ön plana koyan birisi olabilirsiniz ki doğru bir yaklaşım. Yanında da kupa dokuzusunu görüyoruz. Onun yanında da kılıç ikilisi. Bana şöyle bir şeyle geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ne istediğimi biliyorum. Ve bu noktada evet seçici bir insanım. Evet güzelim ya da yakışıklıyım, çekiciyim, karizmatiyim. Ama ne istediğimi biliyorum. Kılıç ikilisi evet bir kararsızlık olabilir ama bakın bu kararsızlık şuradan geliyor. Kupa dokuzlusu, kılıç ikilisi. Benim hayatıma girecek olan insan beni mutlu edecek mi? Ben buna bakarım diyorsunuz. Bu yüzden aslında belirsizlik gibi görünen şey buradaki sadece soru işaretiniz. Çünkü şunu demiyorsunuz. Ne olursa olsun yeter ki birisi olsun. Hayır, yalnızlıkla ilgili bir probleminiz olduğunu zannetmiyorum. Zaten değnek kraliçesi popüler bir arkadaştır, popüler bir karakterdir. Haliyle arkadaş çevrenizde ya da yaptığınız işte zaten çok göz önünde olabilirsiniz. İnsanların ilgisi zaten sizin üzerinizde olabilir. Haliyle dediğim gibi burada işte ne pahasına olursa olsun biriyle birlikte olmalıyım gibi bir duygu, düşünce olduğunu zannetmiyorum. En azından bilinç dışı düzeyinizde bu belli ki böyle değil. Bilinç düzeyinde elbette farklı olabilir ama içten içe şunu hissedersiniz ya evet aslında hani tamam ben belki işte hayatımda biri olsun diyorum ama yalnızlıktan da ölmüyorum. Yani mutlu da etmeyecekse olmasın. Ben böyle içten içe böyle geçirdiğinizi anlıyorum. Çünkü kupa dokuzlusu bakın bizim dileklerimizin olması, keyfimizin yerinde olması yani şu an aslında hayat ne kadar sizi zorlasa da bence bir noktada da keyfiniz de yerinde. Haliyle birisi hayatınıza girip de böyle sıkıntı yaşatacaksa, toksik bir ilişki olacaksa, böyle bir kaos, bir drama getirecekse ben dediğim gibi bunu istediğinizi ya da isteyeceğinizi düşünmüyorum. Bu yüzden de işte diyorsunuz ki ben ne istediğimi biliyorum aslında. Eğer gerçekten benim istediğim gibi içime sindiği gibi olacaksa olsun. Değilse de olmasın. Kılıç ikilisi buradaki o ikilemi anlatıyor bana. Hani ne pahasına olursa olsun değil. Güzel olacaksa olsun, beni mutlu edecekse, bana kendimi iyi hissettirecekse olsun diyor. Ve tavsiye mesajınız da sanki böyle şey dedi. Doğru düşünüyorsun, aynı böyle düşünmeye devam et. Böylelikle çünkü hedefine ulaşacaksın, zirvelere ulaşacaksın. Yani dağlara doğru yolculuk yapan bir adam görüyoruz. Burada böyle çiçekler açmaya başlamış. İlkbahar dönemi belki önemli olabilir sizin için. Ama her şeyden öte bana şunu veriyor. Hani burada da bakın işte ayçiçeği temasını görüyoruz. Çiçekler böyle ince, zarif duygular, sevgi evet bunun gibi hani konulardan bahsedebiliyor. Haliyle duyguların aslında doğru yerde çiçek açacak. Doğru toprakta merak etme çiçek açacak. Yeter ki sen bildiğin yolda ilerlemeye devam et. Haliyle aslında doğru bir tavır, doğru bir tutum, güçlü, kendinizi öncelik haline getiren, gücünüzü, motivasyonunuzu kendinizden alan bir haliniz var. İki figürün de böyle elinde kendi elementlerinden birer böyle madde görüyoruz. O yüzden dediğim gibi ben bu destedeki arkadaşların evet ilişkiye hazır olduğunu ama hali hazırda da öyle ilişki olsun da nasıl olursa olsun demediklerini düşünüyorum. Sizin şartlarınıza uyan, içinize, kalbinize, mantığınıza da uyan birisi olursa evet onu değerlendirirsiniz. Uymazsa da dediğim gibi bence iyi canım hadi sana güle güle deyip hemen hayatınıza devam edermişsiniz gibi görünüyor. Bence bu sağlıklı bir enerji onu söyleyeyim. Peki. Şimdi bunu böyle alalım. Hiç gerek koymayacağım desteğe bakın. Şöyle kenara aldım. Peki. Birinci desteği seçecek olan arkadaşlar. En yakın süreçte aşk hayatınıza girecek olan kişi hangi kişilik özelliklerine sahip olabilir? Joker, kılıç ası, kupa kraliçesi, değnek yedilisi, araba, tılsım dokuzlusu, yıldız. Deste altında da kader çarkı geliyor. Aslında deste altına almayacaktım ama görmüş bulundum. Dahil edeceğim o yüzden.
Birinci desteği seçen arkadaşların en yakın süreçte aşk hayatına nasıl birisi giriyor? Ay, saçma şekilde kafamda şey çalmaya başladı. Ne alaka ya? Yıllar olmuştur dinlemeyeli yani. Arka sokaklarda neler oluyor? Gülben Ergen'in. Arka sokaklarda neler oluyor? Niye bu şarkı çalıyor ki? Sizinle mi ilgili, bu kişiyle mi ilgili diye şu an düşündüm. Bilmiyorum, ben çocukken dinliyordum bu şarkıyı, yani ortaokulda falandım. Belki bir işarettir size. Sonradan pişman olacağıma vaktim ve enerjim varken elimden geleni yaparım. Ardıma da bakmam diyen bir karakter girişiyle başladık. Çok sert oldu ama güzel de oldu. Şöyle sıralayalım. Misler gibi. Peki. Şimdi gördüğüm burç etkilerinden bahsedeceğim arkadaşlar ama ya lütfen şey demeyin. Evet zaten işte hani o burç ya da hayır bu burç değil. Yani amacımız burada burç tahmin etmek değil açıkçası. Bu yüzden bazen gerçekten sevmiyorum gördüğüm burçlardan bahsetmeyi. Burada karakter, o taşıdığı enerji olarak düşünmenizi istiyorum. Hani daha dediğim gibi geniş bir yerden bakalım. Olur mu? Daha böyle karakter analizi üzerinden, kişilik analizi üzerinden bunu anlamaya çalışalım. Şimdi çok bariz görünen enerji Kova enerjisi, öncelikle onu söyleyeyim. Joker ve Yıldız kartı doğrudan bunu veriyor. Kılıçası ham, böyle has, böyle saf bir hava enerjisi. Haliyle hava grubundaki bütün aslında burçları dahil ediyor. Yengeci yine 2 defa bakın görüyoruz. Aslan burcunu görüyoruz. Başak burcunu görüyoruz. Burada da Jüpiter'le birlikte bir yay etkisi görüyoruz. Ama benim anladığım burada Kova'nın, bakın işte karakter şu demek. Kova'nın o vizyoner, kendine has, orijinal haliyle Yengecin öncü, korumacı, evet sahiplendiği şeyi gerçekten güzel sahiplenen, benimseyen ama o şey için de harekete geçebilen, bir şeyler başlatabilen enerjisi. Dediğim gibi bu şekilde alın. Burçları yalnızca lütfen bu şekilde alın. Bana böyle geçti doğrudan. Cesur bir insan, aslan etkisinden bahsettik ya, cesur bir insan, kendini göstermekten, istediği şey için ve doğru olduğunu aslında inandığı şey için. Çünkü bu kişinin ahlaki pusulası oldukça isabetli, onu söyleyeyim. Şöyle ki hani böyle kolay, basit yoldan elde edilecek haksız durumlara, haksız kazançlara, haksız tartışmalara gelebilen bir insan değil. Hümanizm, insanlık, insan hakları, hukuk, adalet kavramları ama çok daha böyle geniş bir perspektiften, daha evrensel bir yerden bu insan için önemli. Hayvan hakları, insan hakları, yani ne olursa olsun hani o kovaların herkesin hakkını savunma dürtüsünü düşünün. Orada hiçbir adaletsizlik olmamalı, herkesin hakkı teslim edilmeli. Böyle bir yerden, böyle evrensel, dürüst, evrensel hümanist bir yerden geliyor gerçekten. Hani şey gibi değil, sadece işte ben bir taraf tutuyorum. Sadece işte o tuttuğum taraf her neyse, hangi konuysa onu savunuyorum değil. Zihni bu anlamda çok berrak bir insan var ve inandığı şey için gerçekten mücadele edebilecek birisi. Ve diyorum ya hani sonradan pişman olacağıma, bakın işte küçük pişmanlıklar vesaire, böyle uzayan kalan pişmanlıklardan bahsediyor. Diyor ki ben sonradan pişman olacağıma, o ilk an, o konu ortaya çıktığı, o konu zihnime geldiği, hayatımda belirdiği ilk an ben diyor onun aksiyonunu alırım, yaparım. Kendi hakkımı da savunurum. Bir başkasının hakkını da savunurum. Benim iş yerimde bir haksızlık mı var? Bir iş arkadaşımın hakkı mı yeniyor? Gerekirse işten çıkarılmayı göze alırım. Ben orada o yanlışa yanlış derim. Doğruyu savunurum. Böyle bir karakter yapısı var. Yani çok güçlü, çok iradeli bir karakter. Çok güzel, çok sevdim, çok beğendim hani bu özelliği. Zaten hani şurada böyle görüyor musunuz? Amor fati yazıyor. Şöyle. Belki böyle bu söz böyle insanların çok böyle biosuna, hakkında kısmına yazdıkları bir söz.
Bilmiyorum, eğer hani sosyal medya kullanıyorsa diyeceğim ama bu insan kullanıyordur. Bu kadar kova etkisi varken, bu kadar dijitallik varken kullanıyordur. Ama muhtemelen daha yine böyle nasıl desem, özel hayata dair ya da kendine dair paylaşımlar değil, işte kendine dair mesela işte akademik kariyer, gezdiği bir ülke, gezdiği bir şehir, sokakta işte gördüğü kediler, ilginç bulduğu işte bilgiler. Hani şey vardır ya, bu bir site var, ismini şimdi vermeyeyim, belki şey olur. Dilekçe sitesi, orada işte insanlar imza topluyorlar bir şeyleri değiştirebilmek için, ne bileyim böyle şeyler, bunları belki paylaşıyor olabilir. Burada determination ve certainty olarak geliyor, yani kararlı bir yapı, ne istediğini bilen net bir yapı, kafası karışık bir insan değil açıkçası. Hayatta çok inandığı, şiar edindiği, kendine ilke, prensip edindiği kuralları var. Bir hedefi var. Birden fazla belki hatta hedefi var. Ki bunlar biraz çevresindekilere böyle tuhaf geliyor olabilir. Saçma geliyor olabilir. Ama ne pahasına olursa olsun onları böyle gerçekleştirmek isteyen birisi. Mesela bir örnek, dedim ya çok böyle kova etkisi bariz geliyor diye. İşte falanca bir grup var. Onların işte bak hakkı göz ardı ediliyor. O meslek grubuna işte belki hakkı verilmiyor. Bununla ilgili bir dernek kuralım. Bununla ilgili bir işte meclise gidelim, işte önünde duralım. O yapıda bir insan var burada. Hayvan haklarını koruyalım, işte insan haklarını koruyalım. Buna çok önem veren birisi. Halbuki zaten böyle hukuk diyeceğim ama hukukun ben burada daha teorik kısmını da görüyorum ya, bilemedim. Şey gibi değil, direkt işte gittim avukat oldum gibi değil de, evet hani hukuk ilgi alanım, merak ediyorum ama sanki böyle başka bir işle de aslında uğraşıyorum. Benim başka bir işim var. Ya da evet hani hukuk benim ilgi alanım ama ben hukukta daha işte işin akademik tarafında kalmayı tercih ediyorum. Daha işte tez yazıyorum, makale yazıyorum. Akademik olarak belki uğraşıyorum diyen birisi olabilir. Eğitimi için seyahat etmiş, özellikle hani yurt dışına gitmiş, yurt dışına ya da gitme hedefi olan bir insan olabilir. Dünyada kimsenin ilgi göstermeyeceği konuları araştırıp bulan, bunları takip eden bir insan olabilir. Benim kardeşim Kova burcu mesela, yani 8-9 yaşından beri, yani bilgisayar böyle kullanmaya başladığı yaştan beri barajların doluluk oranlarını takip eden bir çocuk ve hala takip ediyor. Mesela anlatabiliyor muyum, yani şu an evet herkes bakıyor ama bu çocuk bunu 15 sene önce falan yapıyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle kimsenin, çevresinde kimsenin o dönem ilgilenmediği, aklına gelmeyen, tuhaf yani size tuhaf gelebilecek, çoğunluğa, topluma tuhaf gelebilecek şeyleri bulup tespit eden, bunlar için gidip böyle uzun uzun yönetmelikler okuyan, kanunlar okuyan, efendime söyleyeyim bunlar için böyle dilekçeler yazan, hani vardır ya böyle en, yani sizin uğraşmayacağınız konularda gidip ben o konuda dilekçe yazdım gönderdim diyen mesela kişi olabilir. Öyle söyleyebilirim, yani böyle çok ayırt edici karakter özellikleri var. Diğer taraftan böyle çok anaç ya da babacan diyebileceğimiz korumacı, kollamacı bir tarafı var buradaki kupa kraliçesiyle özellikle birlikte. Ama işte kupa kraliçesinin sadece o hani şefkatli, iyileştiren, dinleyen yanıyla kalmıyor. Harekete geçiyor bu insan. Araba burada biraz daha o yengecin hani o harekete geçiren kısmı. Zaten bakın değnek yedilisi, yani meşaleyi tutan kişi. Olimpiyatlara falan belki bu arada ilgisi olabilir. Meşaleyi tutan kişi, öne çıkan kişi, bir konuyla ilgili bir eylem yapılacaksa gidip katılan kişi, hani hayvan hakları, susmayan bir kişi gibi düşünebilirsiniz gerçekten. Çok akıllı, çok zeki bir insan. Teknolojiden, dijital konulardan bence kesinlikle çok iyi anlayan bir insan. Kalemi çok kuvvetli olabilir ama onun söylediği cümleleri, anlattığı şeyleri ilk etapta anlamak, onu bilmeyen, konuya aşina olmayan insanlar için biraz zor olabilir belki. Yani böyle bir, diyorum ya, sıra dışılık var. Sıra dışılık, orijinallik, hani deriz de böyle nevi şahsına münhasır, öyle bir yapı var burada. Zaten deste altına dedim ya, aslında almayacaktım ama gördüğüm için almak durumunda kaldım. Bir kader çarkı görüyoruz bakın. Şurada bir baykuşumuz var. Şurada küçük bir peri kızımız var. Şurada bir tilki görüyoruz. Şurada siyah bir kedimiz var. Panı görüyoruz. Lotusu görüyoruz. Yılanı görüyoruz. Çocuğu görüyoruz. Kader çarkı ne anlatır bize arkadaşlar? Kader çarkı Jüpiter etkisinde bir kart. Haliyle hayatın o devir daim halinde aslında dönmesi,
hayatın o döngüler halinde ilerlemesi. Şey değil, sadece işte şanslı deyip geçemezsiniz. Evet, çok enteresan noktalarda şanslı bir insan olabilir bu arada. Hayatta size hani gelip şunu anlatabilir. Ben çok böyle ummadığım noktalarda çok işte şanslıydım. Şansım hep yaver gitti. İşte bir şey vardı, işte mesela DGS ile işte bir yere geçiş yapacaktım. Dikey geçiş yapacaktım. Bir kişilik kontenjan vardı, ben kazandım. Bir yerde işte bir mülakata alıyorlardı, bir iş görüşmesi vardı, çok zordu benim için, hiç referansım yoktu ama ben girdim. Mesela bunun gibi çok, evet, şanslı hikayeler de duyabilirsiniz. Ama dediğim gibi kader çarkı aslında bize gerçekten hani o kaderin, hayatın yapısını derinden anlayan, tatbik eden bir insan olduğunu aslında anlatıyor. Yay etkisinde, Jüpiter etkisinde, bu yüzden hani o evrensel öğrenme, başka kültürleri öğrenme, başka dilleri, dinleri, yabancı coğrafyaları, kendisine yabancı kalan kültürleri öğrenme, anlama, herkesin bence bakış açısını görme, bu konularda yine iyi bir insan olduğunu, yani bunları anlayabilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Çok başarılı bir insan ve hani bu başarı için gerçekten emek sarf eden. Hani dedik ya, evet, enteresan konularda şanslı olabilir ama bu kolay bir hayatı olduğu anlamına gelmiyor. O kadar kolay bir hayatı olsa kader çarkıyla aslında o öğretiyi almazdı. Çünkü kader çarkı böyle şık diye sana şans veren bir kart değil. Sınar aslında seni. Sen belli derslere tabi tutulursun, bir şeyler öğrenirsin. Haliyle öğrenmiş, alacağı dersleri almış ve bakın dikkat edin, hatta Tılsım dokuzusunda kadının elinde bir kitap görüyoruz. Tılsım dokuzusu çünkü yine aslında hayatta çok emek vererek, gerçekten tırnaklarıyla kazıyarak hayatını konforlu, lüks dolu, belki çok daha refah dolu, zengin bir yere getirmiş birini anlatır. Hali bu kişi evet hayatı için emek vermiştir, emek sarf etmiştir bu anlamda. Ve dedim ya hani burada yani sonuç kartı aslında yıldız kartı, çok güzel bir arınma kartıdır. Yıldız kartı gerçekten kişinin gözyaşı döktüğü, çok böyle istediği konuların hayatında olması, inancının farklı konularla mesela tazelenmesi, hayatta hep böyle o umutlu, ümit eden yanını ayakta tutması, belli hedefleri, idealleri olması gibi konuları bize yine anlatabiliyor. Bilgelikten bahseden bir kart aynı zamanda, hani insanın o bilgeliğe ulaşması, çok genç yaşta çok fazla şey öğrenmiş bir insan olabilir. Aynı zamanda belki olduğu yaştan çok daha genç görünüyor olabilir. Genç görünüyor ama zihin dünyası olgun. Böyle bir yerden geliyor. Kendine has bir ciddiyeti var. Kendine has bir mizah anlayışı var. Haliyle böyle renkli bir kişilik. Aslında çok renkli bir kişilik. Cesur bir insan. Burada belki sportif faaliyetler görebiliriz. Değnek yedilisi ve araba varken ve diyorum ya, sonradan böyle pişman olacağına, hayatta eline o güç ya da fırsat geçtiği anda bunu kullanan bir kişi. Hakkını hiçbir yerde bırakmaz. Hani hakkını sonuna kadar arar, sonuna kadar savunur. Burada aradığı bulamadı, yani vardır ya o şey, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Gider. Üşenmez bu insan. Çünkü pişmanlık, kurban olmak asla gelemediği, asla istemediği bir şey. Asla hani bu insanın başına ne gelirse gelsin mesela siz onun mağdurum dediğini göremezsiniz. Yani çünkü o şeyin altına girmez. Der ki beni mağdur etmeye çalışıyorlar ama olmayacağım. Gider hakkını arar. Hale böyle kurban bilincine girmeyecek bir insan tipi olarak görünüyor. Yenilikleri seviyor, ani şeyleri seviyor. Bir sabah uyanırsınız, der ki işte ben İspanyolca kursuna başladım. Bir hafta sonra der ki işte yazılım öğreniyorum, programlama öğrendim gibi ani şeyler çok görebilirsiniz. Yine bakın eğitim süreçleri, Joker'in böyle aniden çıktığı yollar. Haliyle epey renkli, epey böyle coşkulu, güzel bir kişilik gibi görünüyor. Peki. Bunları da şöyle alıyorum köşeye. Bu kişiyle nasıl tanışabilirsiniz? Oradan bir tanışma destesi var elimde. Onu kullanacağım. 3 kart alacağım arkadaşlar desteden. Çok farklı başlıklar gelebilir. Zaten hani genel bir açılım. Siz kendi bulunduğunuz ortamlardan size en yakın olasılığı alın. Olur mu? Çünkü destedeki bazı kartlar evet çok benzer mesela. Ama bazıları da çok alakasız. O yüzden siz kendi girdiğiniz ortamlar içerisinden en yakınını, en uygununu alabilirsiniz.
Nasıl tanışacak ya da nasıl tanışıyor? Birinci desteği seçenler, burada bizim görmüş olduğumuz bu aşk hayatlarına girecek olan kişiyle nasıl bir ortamda tanışıyorlar? Ne şekilde tanışıyorlar? Deste 6'da geldi. Alacağım onu da. Ama çok güzel oldu. Tamam. Dedim ya çok farklı kartlar var diye. Aslında ikiye bölündü. Bakın. Şöyle alalım. Şimdi ilk kısım. A friend of a friend, bir arkadaşın arkadaşı. Bazen diyor sana en yakın insanlar böyle özel biriyle tanışmanın anahtarını elinde tutar. Haliyle böyle bir aktivitede, bir böyle ortamda, çok belki o niyetle bile değil, belki hani bir arkadaşınız sizi tanıştırır, diyor ki ya işte falanca yere gideceğim, benle gelsene diyor. Gidiyorsunuz, onun X bir arkadaşı var. Bir sohbet etmeye başlıyorsunuz, çok güzel. Ya da belki bilerek tanıştırıyor. Çünkü neden? Deste altındaki mesaj. Through a blind date set up by a friend. Bir arkadaş tarafından hazırlanan, yapılan kör randevu. Türkçe'de biz buna ne diyoruz? Görücü usulü. İngilizce'de blind date diyorlar. Kör randevu. Yani sen tanımıyorsun mesela, o insanı hiç görmedin daha önce. Sen tanışmadın. Sana işte arkadaşın söylüyor. Onu da söylüyor. Gidiyorsunuz, orada buluşuyorsunuz. Merhaba merhaba. Filmlerden görmüşsünüzdür mutlaka. Demiş ki bazen bir arkadaşın içgüdülerine güvenmek, sen hani kendi kendine kalsaydın hiç belki göz önünde bulundurmayacağın, hani değerlendirmeyeceğin biriyle tanışmanı sağlayabilir. Haliyle bir kısmınız için bu demek ki bir arkadaş vasıtasıyla olabilir gibi görünüyor. İkinci kısım, dedim ya böyle ortak geldi, çok güzel oldu. Demiş ki böyle grupça yapılan bir seyahat deneyiminde başkalarıyla yeni yerler keşfetmek, böyle evden çok uzakta bile olsam ev gibi hissettiren, yuva gibi hissettiren özel bir bağ oluşturabilir demiş. Diğer kart bakın, through a travel group or tour, yani ne kadar aynı. Bir tur aracılığıyla ya da bir seyahat grubu aracılığıyla diyor. Dünyayı başkalarıyla keşfetmek, kültürleri ve sınırları aşan bağlara yol açabilir, bağları getirebilir demiş. Haliyle bu şu da olabilir tabii ki bazılarınız için, işte mesela bir dil sınıfı, belki bir hazırlık sınıfı, dil sınıfı. Neden olmasın? İşte dil öğrenmek için başvurduğunuz bir application, bu da olabilir. Çünkü şu culture, yani kültür ve sınır kelimesi ister istemez beni oraya götürüyor. Ki orada hani yay etkisi görmüştük, başka ülkeler vesaire demiştik ya, acaba bir kısmınız için, yani şu durumlara erişimi olabilecek bir kısmınız için yabancı bir arkadaş mı var burada, dünyanın belki de bir ucunda olabilir. Diğer taraftan belki böyle işte grupça bir yere gidiyorsunuz, ya da işte bir arkadaşınızla bir tatile gidiyorsunuz, orada biriyle tanışıyorsunuz, gayet olası. Hatta burada şu kartlar bana çok şey izlenimi verdi, böyle yardım faaliyetleri, gönüllülük faaliyetleri olur ya, mesela bir derneğin çatısı altında gidersin, bir yere yardım edersin, bir organizasyon olur. Belki o işte gittiğiniz dernekte bu insan da var ve o şekilde tanışıyorsunuz. Bu da olabilir bir kısmınız için. Evet. Ama böyle bazılarınız için dediğim gibi bir arkadaşın arkadaşı. Fakat bazılarınız için ya böyle bir seyahat, ya böyle dil ilgilendiren bir durum, ya da böyle grupça yapılan bir etkinlik. Grupça bir grup insan bir yere gidiyor. Otobüste bilmem neyle bir yere gidiyor ve orada belki de tanışıyor diyor. Peki. Şimdi gelelim. Bence dediğim gibi aslında en önemli soru. Bu kişiyle yaşayacağınız bu ilişki sizin hayatınızda hangi alanlarda, hangi konularda dönüşüm yaratacak, dönüşüm getirecek? Enerji dönüşümü. Belki tamamen enerjiniz yenilenecek, enerjiniz değişecek. Burada bakın çakraları da gösteriyor. Belki gerçekten hani
nasıl desem, daha kendinizle iletişime geçtiğiniz, belki zaten çakra şifalanması çalıştığınız bir dönemi anlatıyor olabilir. Çakra dönüşümü. Tamam. Çakralarla ilgili bir konu var arkadaşlar. Belki gerçekten işte misal veriyorum, bu insan işte hayatınıza girdi. Belki o dönem işte Theta Healing eğitimi alıyorsunuz, Reiki çalışıyorsunuz ya da hiç bunların birini yapmıyorsunuz ama o dönem böyle çakra meditasyonları yapıyorsunuz ya da araştırıyorsunuz. Ya çakralar nedir? Ben çakralarımı işte nasıl çalıştırırım, nasıl şifalandırırım? Bunu görebiliriz orayla birlikte. Son bir tane daha kart istiyorum çünkü bu ikisi neredeyse aynı. Güzellik dönüşümü. Güzelleşeceksiniz. Çok güzel. Güzelleşeceksiniz. Bu şu demek değil. Evet, şu anda da çok çekici gelmiştiniz değnek kraliçesiyle ama sevginin ve güvenli bir ilişkide olmanın getirdiği gerçekten bir güzellik hissi var. Bu gerçekten var. Bu bir gerçek. Yani sevilen, seven insan güzelliği diye bir şey var. Yani şu an 10 güzellikteysen belki böyle 50 ile çarpılacak bu. Ve sen de kendini belki daha güzel hissedeceksin. Aynı zamanda belki hayatında çok daha fazla güzelliğin olduğunu göreceksin diyor bence. Şimdi bir destemiz daha var, bekleyin. Sakın kapatmayın. Destemiz şu. Şuradaki deste. Bu ilişki sizin hayatınızda neyi değiştirecek, neyi dönüştürecek, ne getireceksin hayatınıza? Nurture. Ay canım benim ya. Çok tatlı. Bir böyle annenin çocuğuna sarıldığını görüyoruz. Şefkat getirecek bence her şeyden öte arkadaşlar. Dedik ya böyle enerji değişimi, işte çakra değişimi diye. Acaba kendinize şefkat vermeyi mi öğreneceksiniz bu ilişkiyle birlikte? Değer algınız mı değişecek? Bu yüzden mi acaba hani artık evet ya ben gerçekten güzelimi hissedeceksiniz. Belki çevrenizdeki herkes size diyordur zaten sen çok güzelsin, çok güzel bir kadınsın ya da çok yakışıklı bir erkeksin diye. Ama belki gerçekten bu ilişkiyle birlikte hani siz de belki kabul edecek olabilirsiniz. Evet, artık gerçekten güzel olduğumu hissediyorum. Ya da zaten dediğim gibi öyle olduğunuzu biliyorsunuz ama aynaya baktığınızda belki gözlerinizin gerçekten içinin ışıldadığını görmek ve kendinize bakım vermek var burada arkadaşlar. Yani bence burada işte böyle anne çocuk gibi resmedilmiş ama bazılarınız için tabii annesiyle hani ilişkisinin şifalanmasını da anlatabilir. Fakat ben kendi içinizdeki çocuğa sarılacağınızı düşünüyorum. Bu kişi sayesinde belki de ya da bu ilişki vesilesiyle kendi içinizdeki çocuğa artık şefkatli davranabilmek, onun isteklerini, ihtiyaçlarını yerine getirebilmek, karşılayabilmek var bence burada. Altta şey demiş, kendine sevgi, ilgi ve cesaret vermek. Numarası 8 tarottaki güç kartını getiriyor aklıma ister istemez. Şöyle kitapçıktan da kısacık bir bakalım mı? Sıcaklık, sevgi. Evet bakın, öz şefkat kendimiz için ve destek. Bazen diyor hani kendimizi böyle sürekli zorlarız, hani bir şeylere doğru böyle ittiririz. İşte kültürümüz, sosyal sistemlerimiz sürekli böyle çalışmayı, üretkenliği her şeyin üzerine koyar. Değil mi? Doğru. Haliyle böyle bir ortamda hani çok çalışmalıyım, çok üretmeliyim diye her zaman pompalanan bir ortamda sen kendine gereken şefkati ve ilgiyi veremeyebilirsin. O yüzden de kendinize aslında çok böyle radikal bir şekilde ilgi vereceğinizi, sevgi vereceğinizi, kendi belki hayatınızı güzelleştirecek şeylere sahip olacağınızı söylüyor. Bunlar için belki de adımlar atabileceğinizi. Belki bilmiyorum hani belki kendiniz için harcama yapamayan birisiniz mesela ama belki artık kendiniz için böyle ihtiyaçlarınızı alabilme, evet ben bunu hak ediyorum duygusunun gelmesi belki de. Haliyle hem belli ki ilişkideki kişi evet size çok güzel ilgi verecek, çok güzel belki de sevgi verecek ve enerjinizi zaten yükseltecek. Ama bu kişi vesilesiyle siz de kendinize o hak ettiğiniz sevgiyi ve ilgiyi vermeyi öğreneceksiniz. Eğer özellikle de hani önceki ilişkilerinizde, ilişkiden kastım illa sevgili olmanız demek değil. Hani önceki artık hani birinden hoşlandın, karşılıksız sevdin fark etmez.
hep böyle kendinizi ihmal ettiyseniz, ikinci plana koyduysanız artık bu ilişkiyle birlikte belki gerçekten bir dakika ben önemliymişim aslında. Taviz vermek zorunda değilmişim aslında. Sevgi taviz demek değilmiş. Evet, fedakarlıklar yapılabilir ama taviz farklı bir konu. Evet, hani ben kendimi sevebilirim, hayatımı güzelleştirebilirim. O cesaretin gelmesi ve belki de daha önce ihmal ettiğiniz alanlar için harekete geçebilme, aksiyon alabilme dürtüsünün geldiğini görebiliriz. Çünkü encouragement gerçekten böyle nasıl desem, yüreklendirme gibi daha çok bence. Ben hep öyle anlıyorum bunu. Hani cesaret ama yüreklenme. Hep hayal ettiğiniz bir şey vardı belki. Onu yapabilecek o cesarete sahip olabilmeniz. Bilmiyorum, bana geçen bu oldu en azından. Belki 8 numarası da önemli olabilir arkadaşlar. Böyleydi açılımınız. Umarım ki rezone olmuşsunuzdur. Uyanı alın, uymayanı zorlamayın. Bırakın gitsin. Aşağıda yorumlarınızı görmeyi çok isterim. Abone değilseniz, ilk defa bir video ile geldiyseniz hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız, beğenileriniz bu tarz videoların daha fazla gelmesi için bana böyle bir işaret olacaktır. Özel danışmanlıklar için açıklama kutusunu ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeniden merhabalar. İkinci destemizi, buradaki güzel örneğimizi seçen arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz neydi? Bir ilişkiye gerçekten hazır mısınız? Tavsiye mesaj kartınız bu şekilde geldi. Impasse. Reflect and redirect your energy diyor. Bir fikir sahibi etti beni ister istemez ama şimdi tarot kartlarınızı da alalım. Hadi bakalım. Tamam, ikinci desteği seçen, ikinci desteği izleyecek olan arkadaşlar için niyet alıyorum. En doğru cevapları almayı ve en iyi şekilde yorumlayarak ikinci desteği seçenlere iletmeye niyet ediyorum. Sizler gerçekten de yeni bir ilişki yaşamaya hazır mısınız? Kupa altılısı, yıldız kartı, adalet kartı. Deste altında da kılıç yedilisi var. Dediğim gibi yani aşağı yukarı bana ilk kartımız aslında yani şurası bir izlenim verdi. Ama tarotta aslında bunu doğrulayarak geldi. Şimdi şöyle bir yerden geliyor arkadaşlar. Kartımız önümüzde bir engelden bahsediyor. Böyle bir geçit var orada. Daha doğrusu bir geçit yok. Bir duvar var. Geçemiyorsun. Buradan geçilmez diyor. Ve size diyor ki enerjini başka bir yöne doğru yönlendir. Yani enerjini yeniden yönlendir. Hani şey deriz ya, rota yeniden oluşturuluyor. Biraz bundan bahsediyor aslında. Hani bir süredir gerçekten çok aynı döngüler yaşanmış olabilir. Gerçekten önüm tıkalı, işte sürekli bir tıkanıklık var. Bir türlü istediğim gibi olmuyor demiş olabilirsiniz. Birileri olmuş olabilir ama o birileriyle dediğim gibi sürekli belki aynı döngüleri yaşamak zorunda belki kalmış olabilirsiniz. Tepe ışığı yakmamışım, özür dilerim, bir saniye. Tamam, böyle daha iyi. Dediğim gibi bir süredir sürekli aynı döngüler yaşanıp durmuş olabilir ve siz de hani ya benim aşk hayatımda bir tıkanıklık var, işte olacak gibi oluyor ama bir türlü işte olmuyor. Sürekli belki işte aynı yolda hani yürüyüp duruyorum ve tekrar aynı yere dönüyorum. Zaten şurada bakın bir sonbahar mevsimi görüyoruz. Sonbahar böyle yaprak dökme mevsimidir ya. Size çok gerçekten hani bir türlü o bahar gelmiyor, işte çiçekler açmıyor. Sürekli işte aynı dönemin içerisindeyim. Bu duyguyu, bu hissiyatı yaşatmış olabilir. Ama burada şöyle bir yere götürüyor. Yani şuradaki kılıç yedilisi çok güzel bir şekilde şunu ifade ediyor. Diyor ki bir enerji kaçağı var. Enerjini kaçıran durumlar var. Aslında çok güzel olabilir aşk hayatın. Çünkü sen burada kupa altılısı ve yıldız. Aslında gerçekten belki de özel birini bekliyorsun ve gerçekten belki de özel bir ilişkiye hazırsın. Evet, hazırsın. Ama sen diyor maalesef sürekli benzer şeyleri yaşıyorsun. Belki hani şey gibi bu biraz.
aynı kapıya tekrar tekrar vurduğunuzu düşünün. Bir kapı var. Vuruyorsunuz, açılmıyor. Bir daha vuruyorsunuz, bir daha açılmıyor. Akşama kadar durup o kapıyı çalmazsınız, değil mi? Yani birkaç defa tıklatırsınız, birkaç defa zile basarsınız. Ama sabahtan akşama kadar aynı kapıda beklemezsiniz. Hali açılım biraz bundan bahsediyor. Bu şu demek değil. İlla ki tabii ki burada işte uzun süredir böyle dolaşık hale gelen, çözümlenemeyen, işte geçmişten zaten gelen ilişki durumları, işte belki bir ex partner durumunun fazla uzaması, bunun gibi durumlar evet olmuş olabilir. Ama bu biraz şundan da bahsediyor. Hani beklentilerin belki işte aynı olması, önümüze kimse çıkmıyorsa bile sürekli aynı tip insanlarla belki görüşmek, sürekli belki aynı tip, aynı karakterde insanları aslında bir şekilde hayatımızda görmek. Yani böyle bir döngü tekrarlıyor olabilir. O yüzden adalet kartı ile birlikte diyor ki kendinle bir yüzleş. Kendinle gerçekten bir yüzleş. İstediğin şey ne? Çünkü evet, aslında hazırsın ama enerji kaçakları yaşanıyor. Ve belki gerçekten hak etmediğin durumların içerisinde buluyorsun kendini. Çünkü kılıç yedilisinde ister istemez hani o bir şeylerin çok doğru olmaması, çok dürüst olmaması gibi durumları görürüz. Hani olur ya, işte biriyle bir durumun içerisindesindir. Ya bir türlü görmüyordur, senin kıymetini fark etmiyordur. Bekliyorsun mesela. Bir gün nasılsa fark eder. İşte diyor ki yani durmanın anlamı yok. Bu illaki işte vazgeç, bir şeyleri bitir anlamına gelmiyor. Ama tavrınızı değiştirmek, tutumunuzu değiştirmek, artık belki de gerçekten size açılmayan bir kapının önünde durmamak, gerçekten o kapıyı olduğu yerde bırakıp başka kapılara yönelmek. Biraz böyle hani ulaşılmaz olandan uzaklaşmak. Eğer özellikle de hep böyle işte ulaşılmaz, hep sıkıntılı durumların içerisinde kendinizi buluyorsanız, çünkü size şeyi hatırlatıyor. Hani sevmek ve sevilmek için müthiş çabalar harcamana gerek yok. Daha gerçekten bir sevgi sunduğunda onun karşılığını sana çok daha kolay verecek, çok daha güzel, çok daha yormadan verecek durumlara aslında yönelebilirsin. O yüzden aslında tavsiye biraz şöyle bir yerden geliyor. Zorlamayı bıraktığında yol kendisi zaten aslında açılacak. Ama yani burada duvarın olduğunu gördüğün halde o duvarın itekleyemezsin. Gitmeyecek çünkü oradan. Sen başka bir yöne gideceksin. Çıkmaz sokak çünkü burası. Başka bir yöne gideceksin ve o yönde bulacaksın aslında diyor. Hali dediğim gibi aslında hazır mısınız? Bir noktada evet. Ama bazılarınız için yalnızlık biraz böyle alışkanlığa dönmüş olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani tam bir taraftan sevmeyi, sevilmeyi istiyor olabilirsiniz ama çok uzun süredir özellikle de gerçekten yalnızsanız o alanı da belki ihlal ettirmek istemiyor olabilirsiniz. Mesela o duvarı siz de çekmiş olabilirsiniz gibi anlıyorum. Hani kimse girmesin. Benim burada kendi içimde aslında rahatım yerinde. Tamam işte belki yalnızım ama olsun, en azından kafam rahat. Bu yüzden de işte uğraşmıyorum. Ya da bazen işte eski ilişkilerin, yani çok böyle fayda vermediği halde bazı ilişki döngülerinin sürmesinde de onu görebiliyoruz. Aslında mesela kişi de farkında, o ilişkiden belki işte bir hayır gelmiyor. Ama yani yeni birini tanıyacağım, yeniden kalbimi açacağım, işte emek vereceğim, uğraşacağım, değil mi? Bunlar yeni riskler almak demek. Bundansa bazen böyle eski, bildiğin, alıştığın yerin, kötü de olsa konforu insana daha konforlu gelebiliyor, iyi gelebiliyor. Haliyle diyor ki bir dikkat et bakalım sen hangi durumun içerisindesin. O yüzden biraz size tavır, tutum ve bakış açısı değişikliği tavsiye ederek gelmiş. Enerjini başka yöne çevir. Duvarı sen ördüysen de tamam, hani o duvar orada kalsın, farklı bir yönden git bakalım. Gerçekten önüne biri geliyor mu, gelmiyor mu diyor. Peki. Şimdi bunları böyle bir alalım. Gelelim. Ama ben özellikle hani bu desteği için orada dedim ya, böyle yıldız kartını gördük. Şubat ayından itibaren kupa altılısıyla da birlikte, hani Şubat ayından itibaren 6 aylık süreçte
Bazı güzel durumların olabileceğini anlıyorum. Tabii ki zamansız bir video. Siz belki aylar sonra izleyeceksiniz. İzlediğiniz andan itibaren 6 aylık süreç belki önemli olabilir bu anlamda. Peki sevgili ikinci deste. En yakın süreçte aşk hayatınıza girecek olan kişinin kişilik özellikleri nasıl? Bu kişi nasıl birisi? En yakın süreçte aşk hayatınıza girecek olan o kişinin kişilik özellikleri nasıl? Bu kişi nasıl birisi? Sevgili ikinci deste. En yakın süreçte aşk hayatınıza girecek olan o kişinin kişilik özellikleri nasıl? Bu kişi nasıl birisi? The Captain, taking command in work. The Air, varis, görülmemiş bir potansiyel. Peki. Işık gözüme çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Özür dilerim. Şunu bir ayarlamak istiyorum. Çok fazla çünkü ışığa maruz kalıyorum çekim yaparken. Gözüm kurumaya başladı. Kartları zaten açtım. Gördünüz, hemen geliyorum. Göz damlamı sıkıp gözlüklerimi takıp geldim arkadaşlar. Buradan vuran ring light direkt gözüme vuruyor benim. Hani masaya vurduğunu görüyorsunuz ama direkt gözüme de vuruyor. O beni çok zorluyor. Neyse, hallettim. Şimdi çok aslında net bir profil var karşımızda. Tılsım kartları gördüğünüz gibi çok yoğunluklu gelmiş. Bu ne demek? Karşımızda gerçekten ayakları yere sağlam basan, realistik, yani bu dünyada yaşayan bir insan var. Bu dünyanın gerçeklerinin farkında olan bir insan. Bu dünyada yaşamaktan kastım bu, yoksa tabii ki de bu dünyada yaşıyor. Ama kendisinin, etrafının, hayatın getirdiği bütün o sorumlulukların farkında. Bu yüzden zaten olgun bir karakter. Yani öyle iyimser olduğu konular elbette olabilir. Fakat buradan çok böyle hayalperest, ne bileyim böyle çok deriz ya bazen, ya onun işte aklı 5 karış havada. Öyle bir insan göremezsiniz. Gayet dediğim gibi ayakları yere sağlam basan, ne istediğini bilen, istediği şeyler için uğraşan, gerçekten emek veren, hayatta yokluğu, belki hatta dışlanmışlığı, belki bazen kimsesiz kalmayı, desteksiz kalmayı aslında tatmış. Buna rağmen böyle çalışmaktan yılmamış, pes etmemiş, her zaman kendisi için, hayatı için emek sarf etmiş bir insan profili olarak geliyor. Şimdi gördüğüm burç etkilerinden bahsedeceğim ama bunun anlamı işte bu kişi bu burç anlamında değil. Bu burçların karakter özelliklerini, enerjilerini düşünüyoruz arkadaşlar. Yani ben açılımlarımda ona niyetli bakıyorum. Ve baktığımızda şimdi şurada minik bir balık etkisiyle açıyor ama dediğim gibi açılımın çoğunluğu çok böyle tılsım etkisi. Yani toprak kartları geliyor. Boğa, Başak. Tam böyle saf toprak enerjisi. Yani Oğlak, Başak, Boğa hepsi var. Öyle düşünebilirsiniz. Tılsıması da aynen saf bir toprak enerjisi. Minik bir kılıç asımız var. Yani hava elementinin yine saf hali aslında. Evet, hani hava grupları aklımıza gelebilir. Deste altında bir değnek beşlisi, yani aslan etkisi eşlik ediyor. Ama dediğim gibi burcunun ne olduğu önemli değil. İsterse bu insan işte yengeç burcu olsun, akrep burcu olsun. Hayır, kastettiğimiz şey bu kişinin güneş burcu, yükselen burcu değil. Bu kişinin kendi karakter yapısı. Karakter yapısı dediğim gibi çok toprak etkili, çok böyle emin adımlarla, bu hayatta çok sabırla mücadele eden, gerçekten sabırlı, gerçekten dirayetli, gerçekten hayatta bir şeylere sahip olabilmek için çok emek verilmesi gerektiğini düşünen bir insan. Zaten şurada işte kaptan kartını görüyorsunuz. İki kişi böyle el ele, el sıkışıyor. Böyle işte emir almak, emir komuta zinciri içerisinde belki olmak, işte bir takım çalışması içerisinde olmak. Biz burada böyle aslında bir şekilde hiyerarşik bir görevde çalışan bir insan düşünebiliriz. Hiyerarşi dediğimizde evet, herhangi bir memuriyet de aklımıza gelebilir. Ama ben burada biraz da böyle şöyle yapayım. Biraz böyle işte askerlik, polislik,
ya da daha böyle hiyerarşinin net hissedildiği meslekler. Bu tarz durumların olabileceğini düşünüyorum. Zaten böyle zorlu koşullarda yaşadığı, zorlu koşullarda da çalıştığı için mesela kendisinin belki işte mezuniyeti, lisans mezuniyeti ya da işte lise mezuniyeti çok farklı bir alan olabilir ama siz onu işte askerlik yaparken, polislik yaparken tanıyabilirsiniz. Karşınızdaki bu arada kadın olabilir, erkek olabilir. Herhangi bir cinsiyet vurgusu yapmıyorum. Bunun yanında aslında potansiyeli hangi işi yapıyor olursa olsun, yaptığı işten çok daha fazla potansiyeli var, onu söyleyeyim. Çünkü buradaki varis kartı böyle görülmemiş, açığa çıkmamış bir potansiyelden bahsediyor. Ama biraz gölgesinde tereddüt temasını da taşıyan bir kart. Belki hani şunu duyabiliriz bu insandan. Hani dediğim gibi oturup böyle hayatta sahip olamadığı şeyler için açıkçası böyle mızmızlanacak ya da başkalarını suçlayacak bir insan olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir insan değil. Ama şunu söyleyebilir, hani şu anlamda söyleyebilir. Hayat bana daha farklı koşullarla gelseydi ben işte aslında hayalim şunu yapmaktı. Ben aslında şunu okumak istemiştim. Ben işte şu mesleği yapmak istemiştim ama ne yapalım işte hani işte paramız yoktu, işte mecburen işte falanca mesleğe girdik. Mecburen falanca mesleği yapıyoruz. Bunun gibi şeyler duyabiliriz biz bu kişiden. Ve burada ay kartıyla açıyor. Bunu böyle güvenilmezlik gibi almanıza gerek yok hiçbir şekilde. Çünkü dediğim gibi açılımın geri kalanı ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki. Ay kartı bize burada biraz sanki şeyi anlatmak istiyor. Hani dedim ya, bu kişinin hala açığa çıkarılmamış potansiyelleri olabilir. Böyle gün yüzü görmemiş, güneş görmemiş, kendinde de böyle gizli kalan. Diğer taraftan dışarıdan da biz onu biraz böyle gizemli görebiliriz. Bu şu anlamda değil, böyle ıssız adam tripleri ya da ıssız kadın tripleri. Hayır, o trip o anlamda değil ama daha kapalı, kendine özel bir hayat yaşamak. Bugün çünkü hani insanların her gün artık böyle hayatlarını böyle açmaları, anlatmaları herkesin normal oldu, değil mi? Ve hayatı hakkında bir insan çok fazla şey paylaşmayınca insanlar onu böyle dışarıdan daha kapalı görüyor, daha gizemli görüyor. Biraz daha kastettiğim şey bu. Mahremiyet kavramına, özel hayat kavramına önem veren birisi. Ama bunun anlamı dediğim gibi böyle işte şunu yapıyorum da gizliyorum anlamında değil. Ya bu benim hayatım ve ben bunu tabii ki de sizinle açmayacağım. Tabii ki de ben kendi mahremimi koruyacağım diyen bir insan. Ben hala biraz meslek yapısı itibariyle de ciddi durması gerektiğini, hani zaten ciddi bir insan ama dışarıdan da hani böyle nasıl desem çok böyle rahat, İşte özellikle sosyal medyada ya da normal sosyal hayatta çok böyle rahat, aşırı kendini açan, aşırı hani kendi hayatını böyle gösteren durumlara girmeyeceğini düşünüyorum. Ve yine sanki şey gibi biraz böyle en ağır işte diş ağrısını çekse, en ağır acıları çekse, hastalıkları çekse mesela, bunları yine çok dirayetli bir şekilde göstermeyecek bir insan gibi geldi bana. Acı eşiği, ağrı eşiği çok yüksek olabilir. Mesela bu ayırt edici bir özellik olabilir. Siz onun böyle 40 derece ateşle havale geçirme yazarken harıl harıl çalıştığını görebilirsiniz. Pes etmeden çalıştığını görebilirsiniz. Dinlenmek, tatil yapmak çok maalesef bu insanın lügatinde olmayabilir. Hayatını çok böyle çalışmaya, ne pahasına olursa olsun çalışmaya adamış bir insan olabilir. Spor hayatının bir parçası olabilir. Burada değnek beşlisi varken ağır spor yapmak ya da böyle takım sporları yapmak gayet söz konusu. Bireysel de olabilir ama aynen bireysel de olabilir, takım da olabilir ama ben buradaki ekip işinin daha diyorum ya mesleğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ekipler halinde çalışmak, takımlar halinde çalışmak, hatta yani kendi o çalıştığı takımın, grubun da başı olabilir, oranın amiri de olabilir yani. Öyle bir yapı görebiliriz. Burada hani ebeveyn ilgisi, ebeveyn şefkati, bakımı belki biraz bundan noksanlık olabilir. Tılsım beşlisi geldiğinde bazen hani tek ebeveynle büyüyen, işte annesini ya da işte babasını küçük yaşlarda kaybetmiş insanları görebiliyoruz. Ya da böyle belli bir yoksulluk seviyesinde büyümüş insanları yine görebiliriz. Biraz bu kişilik hakkında da bize anlattığı için. Ama siz sanki dışarıdan yani onu ilk bakışta çok çözemiyorsunuz gibi geldi bana. Çok bilmiyorsunuz nasıl bir insan. Çok kişi de bilmiyor, diyorlar yani çalışkan bir insan, işine gücüne özel hayatı ne var ne yok. Bilmiyoruz ki, hiç konuşmaz. Bilmiyoruz ki hiç anlatmaz. Yani öyle çok böyle sosyal çevrelerde çok böyle en çok gülüp oynayan insan değil açıkçası. Dediğim gibi işi neyse onu yapıyor ama biraz deriz ya, vazife insanı, vazife adamı ya da vazife kadını. Vazifesi neyse onu yapan bir insan, hayatta disipline, iradeye önem veren bir insan.
O yüzden belki başlarda dediğim gibi onu anlaması, çözmesi zor olabilir ama bu dediğim gibi böyle tehlikeli bir durum değil. Yani iç dünyası evet yoğun. Sadece bunu dışarıya çok kolay açmıyor. Hatta biraz mesafeli bir insan olabilir. İlk etapta böyle tanımadığı insanlara mesafeli yaklaşan, saygı çerçevesi içinde bir mesafeyle yaklaşan birisi olabilir. Ve biraz diyorum ya, hayatta zaten ben tek başınayım. Benim kimsem yok. Evet, hani belki bir takım çalışmasının içerisindeyim, işte takım halinde çalışıyoruz. Ama yani ben tekim. Yatılı okullarda okumuş bir insan görebiliriz. Ve yine aslında bu yüzden diyorum, biraz böyle askerlik, işte polis akademisi, böyle evden kopup, evden uzaklaşıp çalıştığı insanlarla mesela aynı ortamda uyuyan, aynı ortamda büyüyen insanlar. İşte yatılı lisede okudum. Yatılı işte okudum. Ne bileyim işte askerim, işte bir görev arkadaşlarım var, onlara güveniyorum. Normal çok öyle özel hayatımda arkadaşlarım yok. Ya da işte polis akademisinde okudum. Orada işte devrelerim, arkadaşlarım var. Onlarla birlikteyim. Biraz bana böyle geldi, hani daha bu takım arkadaşları, görev arkadaşları, her kimse, bunları biraz daha belki ailesi bilen bir insan da görebiliriz. Çünkü burada çok mesela aile bağlarından çok böyle bahsedilmemiş. Hani ben burada gerçekten yalnızlığı gerçek anlamda tatmış bir insan görüyorum. Ve belki sizin bu, hani sizin için de şey demiştim ya, siz de yalnızlığa çok alışkın olabilirsiniz diye, bu halinizle de çok aslında uyuşabilir bu noktada. Ve Tılsım Kralı çok güzel. Tılsım Kralı çok güzel, çok güvenilir bir kart. Yani hayatta kendi istikrarını sağlamış bir insandan bahsediyor. Sorumluluk alan, uzun vadeli planlar yapan, parasını dikkatli kullanan, belki birikim yapan, belki işte şimdiye kadar kendi evini almış bir insan olabilir ya da bu noktada adımlar atıyor olabilir mesela. Yaşı genç bile olsa. Ama çok böyle hayatta diyorum ya, emek veren, sabırla emek işleyen, belki elinden böyle, hatta işte nasıl desem, el işlerinin, tamirat işlerinin geldiği bir insan olabilir. Güzel yemek yapabilir mesela, çok güzel yemek yapabilir. Tılsım kralları, tılsım kartları, onlar böyle severler bu hayatı da beslemeyi. Güzel yemek yapabilir. Aynı anda bir bakarsınız çok güzel böyle örgü örebilir. Çok güzel işte oya yapabilir. Ne bileyim böyle alet, edevat, işte tamir işlerinden anlama, ama aynı anda mesela güzel yemek de yapıyor. Kadınsa da erkekse de gerçekten hani bu şekliyle alın. Sadece şey gibi düşünmeyin. İşte bir kadın için mesela dinliyorsanız sadece tamam işte yemek yapıyor değil. Ya hayır, öyle cinsiyet katlarına girmeyin gerçekten. Erkekse de dediğim gibi yani kendi yemeğini pişiren, kendi işlerini yapan, çok böyle şey bir yapı var. Diyorum ya, bir asker zihni gibi bu. Ama çok toprak etkileriyle geliyor tabii. Ben dediğim gibi başka bir kariyer planlayıp sanki o kariyeri yaşayamamış bir insan görüyorum burada. Bazıları kendi işinin patronu olabilir, esnaf olabilir bu arada. Tılsım sekizlisi varken, çünkü kendi işini yapan, kendi dükkanına sahip insanları hani görebiliriz tılsım sekizlisiyle birlikte. Ve şey değil, böyle kaderci konforizm yok burada. Hani bir şey olmuyorsa olması için uğraşırım diyor. Emek veririm. Emek vermeyi bilen bir insan. Bakın bunu çok basit alıyor herkes ama bazı insanlar bu hayatta emek vermeyi, hiçbir şey için emek vermeyi bilmezler. Sabırları yoktur. Olabilir, hayat onlara onu yaşatmıştır. Kimseyi yargılayamayız. Ama burada gerçekten emek vermeyi bilen, bir şey yapması mı getiriyor? Otursun, saatlerce çalışsın. Eğer işte bir sınava çalışacaksa full dikkat çalışıyor. Belki işte doktor, belki tıp mezunu. Oturmuş saatlerce kapanmış odasına dersine çalışmış. Ya da dediğim gibi belki adam asker ya da kadın, bir işte fiziki olarak da yapacağı bir meslek var. Uykusundan feragat eder, yine gider işte o sporunu yapar, disiplinli bir şekilde kendini besler. Emek nasıl verilir, sabır nasıl gösterilir, bunu bilen birisi. Ve ilişkiler içinde emek aslında verebilecek birisi. Ama böyle hızlı aşk insanı değil. Zaten hayatında da böyle işte çok aşk arayan, çok böyle romantizm diye dolup taşan bir insan değil. Yanında tılsım prensi eşlik ediyor. Böyle şey bir yerden geliyor. Yani ben duygularımı yavaş yavaş yaşarım. Seni sevmem için ya da birini sevmem için tanımam lazım. Emek vermem lazım. Hani yavaş gelirim ama gelince de bak sağlam kalırım. Birbirimizi tanıdıkça. Hani benden böyle ilk görüşte aşık olan birini bekleme. Ama
Birbirimizi tanıdıkça da işte mesela severim, ben böyle aşık olan bir insanım. Hani bunun gibi şeyler duyabilirsiniz kendisinden. Ki yanındaki kılıçasıyla zaten çok net olacaktır, dürüst olacaktır. Şu dediğim gibi ilk etapta dışarıdan böyle daha kendi içinde görünebilir ama aslında sezgileri de güçlü ama çok o tarafa girmek istemiyor bence, bu arada onu söyleyeyim. Dedim ya, ayakları çok bu dünyada, aslında sezgileri güçlü. Sezgileri gerçekten güçlü. Ama çok o sezgi tarafına bence kaymıyor işi. Bunu daha farklı şekillerde kullanıyor. Çok dürüst, bir şey istediğinde çok açık konuşacaktır, özellikle ilişki içerisinde. Yani böyle zihnini okumak zorunda kalmazsınız. Ay ne dedi, ne kastetti, ay şöyle dedi ama bunu mu kastetti. Çok basit, çok düz bir insan, hani neyse o, onu söyleyebilecek birisi. Yanındaki tılsıması da yine bunu tasdikliyor aslında. Yani gerçekten ayakları yere sağlam basan bir insan. Hayatta güvenilir, somut başlangıçlar yapmayı seven bir insan. Ama kendi hayatı için çok mücadele vermiş, çok uğraşmış. Başkalarına karşı kendini çok böyle belki ispat etmeye çalışmış. Ve hala da çok aslında büyük potansiyelleri var. Ben hala diyelim ki bu insan işte 30-35 yaşında olsun. Tamamen şu an uyduruyorum. Yaş gördüğüm için değil. Diyelim ki öyle bir yaşta olsun. Siz işte 40 yaşında gidip onun farklı bir lisans okuduğunu, sırf istediği için, 45'inde gidip falanca alanda doktora yaptığını ya da böyle yeni bir mesela spor öğrendiğini, bir savunma sanatı öğrendiğini ya da işte diyorum ya, böyle yemek yapmayı seviyordur mesela, gider daha üst düzey işte bir kurs alır. Bunun gibi şeyler görebilirsiniz bu kişide. Çünkü hep böyle bir potansiyel var ve ömür boyu onu sürdürecek. Emekli olduğunda da mesela bu insanın biz bir şekilde çalıştığını göreceğiz. 50 yaşında, 55 yaşında, 60 yaşına geldiğinde hala böyle bazı hedefleri var. Hala onlar için çabalıyor. Hala çok disiplinli. Ben dediğim gibi çok buradan böyle bir asker profili aldım. Hani böyle çok şey etkisi de almadık aslında, daha böyle Mars etkileri, Koç etkileri aldığımızda bunu derim ama yok yani burada çok disiplin, irade, kararlılık, bunlardan gelen bir durum var. Peki şimdi bir tanışma destesi kullanacağız arkadaşlar. Bu destede doğrudan böyle çalışma durumları, tanışma durumları, tanışma ortamları, konuları ele alınıyor. 3 kart çekeceğim, bir de deste altına alacağım. Birbirinden çok bağımsız olabilir gelen ortamlar. Siz kendiniz hangi ortama giriyorsanız, hangi ortamlara girmeye yatkınsanız o ortam gibi mesela alabilirsiniz. Ama olur ya, bazen beklemezsiniz, hiç sizlik olmayan bir ortama gidersiniz bir arkadaşınız sayesinde ya da bir mecburiyet sebebiyle. O zaman da zaten oradaki kişi olduğunu anlayabiliriz. Daha da net bir işaret olur. Peki ikinci deste. Aşk hayatlarına girecek olan bu kişiyle. Karamadım. Kağıt ya biraz zor karışıyor. Nasıl? Hangi ortamlarda tanışıyor ya da tanışacak olabilirler? İkinci deste. Bu kişiyle nasıl, hangi ortamlarda tanışıyor ya da tanışacak olabilirler? At a class reunion. Geçmişinizi ziyaret etmek belki böyle eski bir arkadaşla yeni bir tür bağlantı oluşturabilir diyor. Olur ya, böyle mezuniyet törenleri olur. Mezun olduğun liseye gidersin. Mezun olduğun işte üniversiteye gidersin. Bir şekilde işte sen oraya belki işte bir hocanı ziyarete gidiyorsun. Bu kişiyle tanışıyorsun mesela. Ya da gerçekten böyle olur ya, işte bir okulların mesela pilav günleri, ona gidiyorsun. İşte aslında eski bir arkadaş. Ama işte şey oluyor falan. Tabii artık bunu sosyal medya ayağında da düşünebiliriz. Belki işte eski sınıf arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız işte bir grup kuruyor. Ne bileyim, bir paylaşım yapıyorlar. O paylaşım vesilesiyle tekrar bu insanla bir dakika, evet biz aynı yerde okumuştuk zaten. Böyle bir şey olabilir. Başka? Dini bir toplanma doğrudan şu an hani Ramazan ayı gelmek üzere, yaklaşık hani bir ay var yok gibi düşünebilirsiniz. Böyle iftarlar geldi aklıma, iftar yemekleri. İftar yemekleri. Çünkü bizde şey çok mümkün değil, hani daha işte Avrupa'da, Amerika'da da işte her pazar işte kadın erkek aynı ortamda, onlar mesela kilisede bulunuyorlar ya. Bizde o çok o şekilde değil. Ama olur ya,
misal veriyorum, bir arkadaşınızın bebeği oldu, belki bebeğin mevlüdü, o da olabilir. Ama dini bir toplanma, dini bir toplanış diyor. Belki bir bayram ziyareti, yine mesela işte diyorum ya, yakında Ramazan var, ya iftar yemekleri, belki okulunuzun iftar yemeği, ya da okulunuzda işte bayram, hocanızın bayramını kutlayacaksınız. Falanca arkadaş da oradaymış. Nasılsın ya, yıllar oldu görüşmeyeli. Ne yaptın, ne ettin? Olabilir. Ne demiş? Paylaşılan, yani böyle ortak paylaşılan değerler ve inançlar böyle sıklıkla aslında güçlü bağlar yaratabilir demiş. Biriyle hani böyle inanç temelli bir yerde tanışmak daha böyle özel bir bağın oluşturulmasını sağlayabilir demiş. Ama dediğim gibi benim aklıma doğrudan böyle işte iftar yemekleri, işte Ramazan bayramında işte belki bir yere gidiyorsunuz. Belki ailece gidiyorsunuz mesela, bir büyüğünüzü ziyaret ediyorsunuz, ya da işte sonra zaten Kurban Bayramı gelecek. Belki bu bayram dönemlerinde birileriyle böyle bayramlaşırken, bayramlaşmanın olduğu ortamlar, ya da işte Ramazan ayında iftar yemekleri olabilir. Enteresan oldu. Tamam, güzel. Aşağı yukarı aslında çok da böyle ayrı yerlere savrulmadı arkadaşlar. Çektiğimiz kart şey diyor, böyle yine aslında ortak paylaşılan bir tutku üzerine. Hani kendi bu ilgi alanlarınızı böyle gerçekleştirirken, işte bir hobiyi ya da bir gönüllülük esası içeren bir durumu, ya da işte gidiyorsunuz bir kurs alıyorsunuz, bir derse katılıyorsunuz. Sizinle aynı böyle heyecanı, coşkuyu, enerjiyi paylaşan biriyle tanışabilirsiniz demiş. Belki hatta işte dini toplantılar vesaire dedi ya, hani mesela işte Ramazan ayında bir böyle hayır etkinliğine katılıyorsunuz. Orada gönüllüsünüz belki. Bir şeyler düzenleniyor. İşte bu insan da orada. Aynı ortamda belki insanlara yardım ediyorsunuz, olabilir. Deste altında da a friend of a friend. Bir arkadaşın arkadaşı demiş. Belki işte bir arkadaşınız sayesinde. Bir arkadaşınızın arkadaşı olabilir yani bazılarınız için. Belki o arkadaşınızın yanına gidiyorsunuz. Belki o arkadaşınızla işte aynı ortamda buluşuyorsunuz. Yani 4 farklı seçenek vermiş ve bence aslında bu 4 farklı seçenek belli noktalarda da kesişiyor. Ama hadi diyelim işte 4'ü çok apayrı seçenekler olsun. Siz zaten kendiniz yaşarken onu göreceksiniz, nasıl bir ortam olduğunu. Evet, oradaki kişi işte. O yüzden belki işte bir arkadaşınızın yanına gittiniz. O arkadaş da orada. İşte nasılsın, ben de falancanın arkadaşıyım. Böyle bir durum olabilir diyor. Bunun gibi tanışma ortamları vermiş. Peki gelelim bence açılımın dediğim gibi en önemli sorularından biri. Bu kişiyle olan bu ilişki hayatınızda neyi dönüştürecek? Sizin hayatınızda, sizde neleri dönüştürecek? Hangi etkileri getirecek? Bu kişiyle olan bu ilişki sizin hayatınızda neleri dönüştürecek? Hangi etkileri getirecek? Hangi konularda belki iyileşme sağlayacak? Şimdi Ay yolu diyen 25 numaralı bir kartımız gelmiş. Belki siz 25 yaşında olabilirsiniz. Bu da olabilir. Bazen 2, 5, 7 rakamı önemli olabilir. Ya da böyle 2025 yılında mı tanıştı acaba? Bazılarınız da tamam yalnız belki, ama acaba gerçekten tanıştım hala şu ana kadar bu insanla diye düşünüyorum. 25. Bir şey daha diyecektim. Plaka. 25 nerenin plakası? Bazılarınız için bu gerçekten o şehir olabilir. Taking the next right step. Bir sonraki doğru adımı atabilmek arkadaşlar. Ve burada gördüğümüz dönüşüm konuları ne konular biliyor musunuz? Finansal dönüşüm, içsel ses dönüşümü ve beden dönüşümü. Şimdi bu insanla birlikte, bu ilişkiyle birlikte ve belki daha da ilerisi olursa, çünkü burada financial, hani o finansal kısımda var ya, belki maddi hayatınızın da dönüşmesi, sizin para konularınızın da dönüşmesi. Hani belki buradan ciddi bir ilişki çıkacak ve siz bu insanla böyle ortak bir bütçeyi kullanacaksınız. Belki işte ileride evleneceksiniz. Finansal olarak tabii ki bir arada olacaksınız, ya da henüz ilişkiniz varken
sizi belki bu hayatta doğru adımlar atmanızı sağlayacak. Diyecek ya yaparsın, gel hadi şunu yapabilirsin, başarabilirsin ve sizin iç sesiniz bu ilişkiyle birlikte daha güçlü çıkmaya başlayacak. Ve ne var aslında biliyor musunuz? İç sesiniz güçlü çıkıyor çünkü kendinizi de bence olduğunuz gibi kabul ediyorsunuz. Çünkü body transformation bu çok kolay bir şey değil. İnsanın evet hani beden dönüşümü diyor ama ben bunu böyle basit ve işte kilo aldım, kilo verdim olduğunu düşünmüyorum. Bu bana daha açtığım gibi şey olarak geçti. Kendi bedenimi sevmek, kabul etmek. Çünkü dikkat edin burada çok farklı beden türleri, cilt türleri, vücut türleri var. Açık teni var, koyu teni var, o var, bu var. İnsanın kendini olduğu gibi kabul etmesi. Belki kendinizde işte beğenmediğiniz kusur olarak işte mesela bakıyorum burada daha baldır kısmını çizmiş ya. Genelde işte kadınlar böyle işte selülitlerini, çatlaklarını beğenmiyor. Arkadaşlar hepimizde var, hepimizde de olacak. Bu hepimizde olacak. Bu erkekler için de bu arada geçerli. Her insanın vücudunda tabii ki de çatlak da olacak, selülit olacak yani. Beden bu. Dönüşecek yani yapacak bir şey yok. Belki işte kendinizde kusurlarınızı da beğenmek. Belki sizin işte bedeninizde hiç sevmediğiniz bir şey var. Belki saç renginizi beğenmiyorsunuz, göz renginizi beğenmiyorsunuz. Belki işte hiç istemediğiniz bir yerde bir beniniz var. Hiç beğenmiyorsunuz. Ama bu insanla birlikte o şeyi seviyorsunuz. O şeyi böyle kabul ediyorsunuz. Diyorsun ya evet aslında hani bu evet güzel bir şeymiş. Aa ben böyle de seviliyormuşum. Aa ben bu şekilde de kabul görüyormuşum. Ve kendi bedeninizi ve iç sesinizi işte kabul etmek. Yani diyorum ya kendinizi bence burada olduğunuz gibi kabul etmek var. İç ses ve beden bana bunu veriyor açıkçası. Kendinizi belki daha evet rahat ifade edecek olabilirsiniz. Daha özgüvenli ifade edecek olabilirsiniz. Ben bu hayatta ne istiyorum? Nasıl bir insan olmalıyım? Nasıl bir yola girmeliyim? Bunları daha rahat görecek, ifade edecek olabilirsiniz. Ve dediğim gibi belki zaten bunu fark etmek de size finansal dönüşüm getirecektir. Çünkü belki asıl yapmak istediğiniz mesleği keşfedeceksiniz bu partnerle birlikte. Ya da belki işte size tavsiyeler verecek o çünkü bir tılsım kralı. Kadın da olabilir erkek de cinsi kral dememize takılmayın. Belki diyecek ya hayatım bak şöyle şöyle işte birikim yaparsan ileride böyle böyle olur. Gel bak işte paranı şu şekilde değerlendir. Belki size böyle tavsiyeler verecek, güzel yol gösterecek. Belki siz mesela çok işte borcunuz var. Parayı belki yönetmeyi çok bilemiyorsunuz. Belki parayı yönetmenize yardımcı olacak. Gibi gibi gibi. Haliyle sizi daha sanki gerçekten hayatta somut düzlemde doğru adımlar attıracak bir insan olabilir. Sanki şey gibi geldi bana burada biraz dedim ya çok böyle toprak etkileri çok böyle sağlam bir insan gördük. Belki sizde biz çok fazla böyle su, ateş, hava hani toprağın haricindeki şeyleri çok görüyor olabiliriz. Belki siz daha mesela duygusal olabilirsiniz. Siz daha belki sezgisel, sezgilerine göre yaşayan bir insan olabilirsiniz. Daha belki inişli çıkışlı olabilirsiniz. Hani sanki bu insan biraz böyle şey gibi gelecek böyle ayaklarınızdan tutup dünyayı indirecek ve diyecek ki dur sakin ol. Her şey zamanla tık tık tek tek adım atarak gideceğiz. İşte sabırlı olacağız. Sanki size böyle hayatın o gerçek yönünü, gerçek yönlerini biraz daha net hissettirecek gibi geldi bana. Yani şu an yok ben her şeyin farkındayım gibi düşünebilirsiniz ama bu ilişkiyi yaşamadan çok anlayabileceğiniz bir şey değil arkadaşlar. O işler öyle olmuyor. Bilmiyorum bana böyle geldi. Peki. Sizin açılımınız da böyleydi. İkinci deste. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Özel açılımlar, bireysel danışmanlıklar açık. Açıklama kutusunu ziyaret edebilirsiniz. Mail yoluyla iletişebilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Bugün konuşamıyorum. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, belki seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeniden merhabalar. Üçüncü destemizi seçen arkadaşlar. Mor destemizi bu tatlı morlu bordolu ördeğimizi seçmiştiniz. Tavsiye ve mesaj kartınız burada. Topraklanma, grounding. Derine in, köklerini keşfet diyor. Hadi bakalım. Niyet alalım öncelikle. Sevgili üçüncü desteği seçen arkadaşlar. Sizler şu anda gerçekten de yeni bir ilişki yaşamaya hazır mısınız?
Bu ne acele? Bu ne acele? Şuraya bir kart daha açacağım ölüm kartını aldığımız için. Peki. Görünüyor mu? Biraz böyle çekelim. Kılıç Şövalyesi, Joker, Ölüm, Değnek ikilisi ve Aşıklar kartı olarak geliyor deste altında. Ölüm kartı alınca ben genelde üzerine bir kart daha açıyorum. Hani bu konu nereye dönüşüyor, hayırdır, ne oluyor diye. Şimdi şöyle bir yerden geliyor arkadaşlar. Hayatınız zaten hali hazırda çok hızlı olabilir. Siz zaten bir şeylere çok zor yetişiyor olabilirsiniz. Sürekli bir hareket halinde olabilirsiniz. Ya mental olarak ya fiziksel olarak. Bu ne demek? Ya zaten sürekli bir yerden bir yere gidiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, koşturuyorsunuz, çalışıyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Gün içinde belki çok fazla koşturuyorsunuz. Tamam mı? Yani Kılıç Şövalyesi de çok hızlı bir kart. Joker de normalde evet işte yeni başlangıçlar vesaire ama burada dikkat edin. Böyle havalimanında koşan bir kız görüyoruz. Elinde bavulu. Yerde bak ıslak kaygan zemin sembolü var, uyarısı var. Uçak kalkmış gidiyor, kız koşuyor. Elinde de saksı böyle çiçeği bana hatırlattı. Matilda'yı. Leon var ya Sevginin Gücü, oradaki Matilda'yı. Belki sizler için hani böyle bir onay, konfirmasyon olabilir. Belki sevdiğiniz bir filmse evet hani gerçekten sizin desteğiniz olabilir. Diyor ki yani sakin ol. Belki çok hızlı kararlar alıyorsun. Bakın geçmiş aynanın karşısında çatır çutur saçlarını kesen birini görüyoruz bir hışımla. Şöyle yapalım. Bir şeyden kurtulma isteği var orada. Hani birden çünkü aynanın karşısına geçiyorsun ve birden kesiyorsun. Herhangi bir hazırlık yapmamış, kuaföre gitmemiş. Birden aynanın karşısına geçip çat diye kesiyor. Demek ki hali hazırda hayat gerçekten çok hızlı, çok yoğun yaşıyor olabilirsiniz. Ve ölüm kartından sonra değnek ikilisi geliyor. Yine mesela hani böyle bir yere gitmiş. Belki böyle işte kamp alanı gibi böyle kayık gezen birini görüyoruz. Şimdi değnek ikilisi bize zihnimizde yeni böyle ufukları aslında anlatır. Zaten bizim böyle bir aktif bekleyişimiz vardır. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şuraya mı gitsem, bunu mu görsem, onu mu yapsam mı? Sürekli plan, plan, plan. Ki tavsiyeniz zaten demek ki bu yüzden bu şekilde gelmiş. Yani bunu gördüğümde anlamıştım ama bu kadar hızlı gelmesini beklemiyordum. Tavsiye diyor ki dur, lütfen önce topraklan, lütfen önce bir içine dön. Dışarıda arama, dışarıda koşturma. Burada ya dediğim gibi fiziksel hayatınızda zaten gün içinde, hayat içinde sürekli bir yerlere gidip geliyor olabilirsiniz. Ya da yo ben hep evdeyim canım diyorsanız zihniniz durmuyor ki. Zihniniz sürekli bir yerlerde. Zihin sürekli düşünüyor. Belki özellikle bu aşk konusunda sürekli şunu düşünüyor. Acaba nasıl biriyle olacağım? Ne zaman olacağım? Ne zaman hayatıma girecek? Ne zaman birlikte olacağım? Ne zaman gelecek? Ne zaman olacak? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Şu kişi mi olacak? Bu kişi mi olacak? Şu kişiden hoşlandım ama o kişiyle de olmadı. Bu olacak mı? Şu olacak mı? Acaba böyle mi olmalı? Böyle mi olmalı? Geç mi kaldım? Yaşıtlarım evlendi mi? İşte yaşıtımın çocuğu mu var? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Dünyayı gezmek istiyorum. Belki işte seyahat etmek istiyorum ama işte illa burada eşimin olması mı lazım? Zihin konuşuyor. Aynı bu şekilde. Belki diyorum ya belki bütün gün evdesiniz gerçekten. Ama zihin susmuyor. Ve belki hayatı kaçırıyor gibi hissediyorsunuz. Özellikle de hani şimdi izleyicilerimin hani çoğunluğu kadın. Tabii ki erkek arkadaşlar da izliyor burada ama çoğunluğu kadın. Ve maalesef bizim toplumumuzda da bir kadının ya da bir genç bir kadının, genç bir kızın bir şeyler yaşayabilmesi için işte seyahat etsin, bir yere gitsin, gezsin, görsün. İşte ailesinden gelen baskı ne oluyor? İşte kızım evlen, eşinle gezersin. Kızım evlen, kocanla gezersin. Bu gerçi biraz erkek arkadaşlar için de böyle. Sen işte şimdi çalış, ileride karın olunca onu gezdirirsin, onu tatile götürürsün falan. Haliyle şimdi siz kıyamam. Tabii ki de ister istemez bir şeyleri yaşayabilmek için bir eşiniz olması, bir sevgiliniz olmasını, gerekliliğini gerçekten düşünüyor olabilirsiniz. Ve diyor olabilirsiniz. Yani ben hayatı kaçırıyor muyum? Diyor ki sakin ol. Bu kadar koşturma. Otur. Bir içine dön. Bir kendini anla. Gerçekten nerede kök salmak istiyorsun? Önce bir kendini anla. Hiçbir şeyin bir yere kaçtığı yok. Hiçbir şeyin bir yere kaçtığı yok. İnsanlar yeri geliyor 20-25 yaşında evleniyorlar. 5-10 sene sonra hayatları çok farklı yerlere gidiyor arkadaşlar. Hiç belli olmuyor. Kimisi 35-40 yaşında evleniyor. Oradan sonra gerçekten her şey çok güzel yoluna oturmaya başlıyor. Hiçbir şey için geç de değil, hiçbir şey için erken de değil. Herkesin kendi zamanı kendine. Tamam mı? Haliyle diyor ki sakin ol, derine in, köklerini keşfet. Yani şuraya bakarken dediğim gibi böyle ifade ederken ben yoruldum. Ben yoruldum. Böyle hemen zihnim böyle aktı. Kıyamam, siz belli ki bunu her gün yaşıyorsunuz bu şekilde. O yüzden diyor ki sakin ol. Aşk,
ilişki, mutluluk, evlilik, sevgiliyle, eşle yapılan şeyler hiçbir yere kaçmıyor. Sakin ol. Sen önce bir ne istiyorsun bunu anla. Farklı duyguları birbirine karıştırma. Farklı heyecanları, yani bir yeri görmenin, bir yeri keşfetmenin heyecanıyla işte hayatımda bir partnerim olursa onunla şunu yaparım. Bu ikisi arasındaki heyecanı birbirine karıştırma diyor. Ha, bu şu demek değil tabii ki. Belki gerçekten şu an bu dediğim şeyleri zaten yapacak işte imkanınız yok. Ve belki gerçekten evet hayatınızda yarın öbür gün işte sevginiz, eşiniz olduğunu belki yapacaksınız. Değil mi? Ama yok, tamam, sakin ol, dur, geç kalmadın. Sakin. Önce kendini tanı, önce köklerine tanı. Kendinden kaçma. Çünkü burada özellikle mesela bunun gerçekten çok seyahat eden tarafı da var, onu söyleyeyim. Sürekli belki seyahat eden, sürekli işte bir yere giden, sürekli böyle ortam değiştiren, sürekli belki tarzını, stilini değiştiren arkadaşlar olabilir aramızda. Diyor ki dur, neden kaçıyorsun? Neden kaçıyorsun? Bu kadar neden değiştiriyorsun bazı şeylere? Bir dur, önce kendini gerçekten hani tanıdın mı? Keşfettin mi? Böyle bir yerden gelmiş arkadaşlar. Hani bu kötü bir şey anlamında değil bu arada. Bu sadece biraz aşk hayatınızla ilgili. Dur diyor. Köklerinle bir bağ kur. Kendinle bir bağ kur. Kendini bir tanı. Kendine gerçek anlamda temas et. Çünkü aslında edemiyorsun. Bak, kendini de kaçırıyorsun. Kendini de ıskalıyorsun. Çünkü kız koşuyor ama uçak kaçmış, gitmiş. Gitmiş uçak. Koşmasının bir anlamı yok. O yüzden hani gerçekten böyledir bazen. Bir şey şu an yoksa, hayatımda olmuyorsa ben istediğim kadar koşayım. Nereye gideceğim ki? Bunun yerine oturup enerjimi toplamam daha iyi olmaz mı? Bana biraz bunu veriyor. Hale burada dediğim gibi sanki şey diyor, hani aşkı gerçekten hazır olmak için, olabilmek için, bir ilişkiye hazır olmak için önce kendi iç dünyanda bir ayakların yere sağlam bir şekilde bassın. Havada. Ayakları yere değmiyor. Bakın, skateboard muydu bunun adı? Kaykay. Havada. Bu kızcağız koşuyor. Ayakları havada. Bunun ayaklarını göremiyoruz. Bunun iskeletini görüyoruz. Zaten çok böyle mutlu bir yerde değil. Saçlarını kesiyor. Yine bedenin bir parçasından aslında kurtulmaya çalışıyor. Buradaki suyun içinde zaten, kayıkta. Bu zaten ayakları toprağa basmıyor. Geliyoruz deste altı. Aşıklar kartı. İki insan nihayet birbirine sarılıyor. Arkada kediyle köpek de birbirine sarılmış böyle duruyor. Oğlan gözyaşı döküyor. Kız da onu böyle sanki teselli ediyor. Ne istediğinizle, kendinizle temas kurmanız lazım bir başkasından önce. Bunun diyor zamanı var. Bekle. Önce kendinle temas kur. Önce kendine bir sarıl. Bir anla kendini. Ben nasıl bir ilişkide güvende hissederim? Özellikle güven. Neden? Çünkü köklenme demek. Yani doğrudan kök çakra, emniyet duygusu, kök salma, topraklanma duygusuna götürüyor beni. Kendi çocukluğumuz, geçmiş ilişkilerimiz, ailemizden getirdiğimiz kalıplar, yani köklerimizi fark etmemiz lazım. Çünkü niye biliyor musunuz? Aşk geliyor zaten arkadaşlar. Aşk geliyor. Ve bu aşk geldiğinde bakın, hani çok, evet, yine aşk da bu arada çok hızlı gelebilir. Sizin eğer ayaklarınız yere sağlam basmazsa o kendinizi keşfetme sürecinde de çok şey yaşayabilirsiniz. Panik hali yaşayabilirsiniz. Belki hayatının aşkı geldi karşında ama sen hala o kendinle iç temasını kurmadın ya, orada da ne yapacağını bilmiyorsun mesela. O çok zordur. Yani özellikle bu yüzden zaten genç yaşlarda kurulan ilişkilerde bu zor. Çünkü daha kişiliği, kimliği oturacak. Hala hani bazen böyle işte danışmanlıklarda ya da arkadaş çevresinde hani şey duyuyorum, işte 22 yaşındayım, hiç sevgilim olmadı. 23 yaşındayım, işte hiç sevgilim olmadı. Benim 26 yaşına kadar hayatımda hiç ilişkim olmadı. Birisi gelip bana böyle açılmadı, çıkma teklif etmedi arkadaşlar. 26 yaşında şu anki eşimle sevgili olduk. Birkaç ay sonra da evlendik. Bu daha geç de olabilirdi. Yani eşim benle evlenirken 32 yaşındaydı. 33'e girmek üzereydi. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin zamanı farklı. O yüzden şey diye bir şey yok. İşte geç oldu, erken oldu. Hayır, öyle bir şey yok yani. Herkesin kendi zamanı var. Bazen insanlar gerçekten 40 yaşında biriyle tanışıyor ve orada mutluluğu yakalıyor. Yani hiçbir şey için geç değil, hiçbir şey için ama erken de değil. Fakat dediğim gibi genç yaşlarda biraz daha hani ilişki yaşamak
daha fırtınalı olabiliyor. Önce kendimizi gerçekten tanımamız gerekebiliyor. Çünkü doğru insanla yanlış zamanda karşılaştığında da orada ilişkiyi sağlıklı yaşayamayabiliyorsun maalesef ki. O yüzden diyor ki önce toprağın bir filizlensin. Sonra zaten kök salar. Bu yüzden dışarıda bir aşk aramak yerine önce kendi içinde bir kendinle temas kur diyor. Burada sonbahar teması görüyoruz. Belki zaten geçtiğimiz sonbahardan beri, bunu ne zaman izliyorsanız hani geride bıraktığınız o sonbahardan itibaren zaten siz de bu düşüncelere girmiş olabilirsiniz. Daha kendinizi tanımaya, kendinizi keşfetmeye dönmüş olabilirsiniz. Ve belki bir sonraki sonbahar buradaki aşkın, ilişkinin hayatınıza girmesi açısından da önemli olabilir. Buranın biraz dediğim gibi bu sözlere ihtiyacı varmış gibi geldi bana. Biraz uzun konuştum ama hassas bir konu. Peki. Sevgili 3. deste. Sizlerin aşk hayatına en yakın süreçte nasıl birisi girecek? Hangi kişilik özelliklerine sahip olacak bu kişi? Kıyamam. Çok böyle bir yanı çok naif. Ama bir yanı çok ciddi, çok net. Tam böyle iş insanı. Hukukçular, sporcular geldi yine. Kendi işinin patronları, belki kendi işletmesi olanlar, mutfakta çalışanlar, şefler, aşçılar, kendi sosyal medya şirketi olanlar. Burada bir sürü böyle meslek grupları var bence. Yani hayatınıza girecek olan kişi için farklı farklı meslekler gelmiş hep. Nasıl birisi bu kişi? Hangi kişilik özelliklerine sahip? 3. destenin aşk hayatına girecek olan kişi. Şimdi burada The Merchant, tüccar olarak bir terazi geliyor arkadaşlar. Bir adalet teması. Özdeğer ve ticaret demiş. Burada da adalet kartımız var. Doğrudan işte temizi görüyoruz. Teraziyi görüyoruz. 2 kişi tartışıyor. Burada böyle birinin karar almaya çalıştığını görüyoruz adaletin. Şimdi gerçekten belki bu kişi bir hukukçu olabilir. Hukuk alanında çalışan birisi olabilir. Arabulucu olabilir. Hukuki anlaşmazlıkları çözen biri olabilir. Ama diyor ki hani burada dedik ya tüccar olarak geliyor, mesela ticaret yapan birisi olarak geliyor. Eğer bu kişi mesela bir esnafsa, kendi işinin patronuysa, gerçekten böyle ticaret yapan bir insansa, ihracat, ithalat fark etmez. Dürüstlüğe, adil ticarete, temiz ticarete çok önem veriyor olabilir. İşte vergilerimi düzenli ödeyeyim, kimsenin hakkına girmeyeyim, işte her şey çok net olsun, belli olsun gibi. Diğer kartımızda The Orator, iletişim ve özgüven olarak geliyor. O meşhur şey sahnesi gibi oldu Shakespeare'in. Olmak ya da olmamak. Peki. Şöyle bir su içeceğim. Şimdi gördüğüm burç etkilerinden bahsedeceğim arkadaşlar ama benim açılımlarında hani burç etkileri demek şu demek değil, onu yanlış anlamayın lütfen. İşte bu kişinin burcu şu. İşte bu kişinin güneşi şu. Yükseleni bu. Bu anlamda değil. Daha ziyade o burçların enerjileri, karakter özellikleri. Şimdi mesela söyleyeceğim birazdan, diyeceğim ki balık etkisi var, koç etkisi var. Bu o kişi balık burcu anlamında değil, tamam mı? Bunların enerjilerini düşüneceksiniz, karakter yapılarını düşüneceksiniz. Kafanızda böyle bir imaj oluşması için. Şimdi öncelikle page'ler, yani işte prensler saf o elementi gösteriyor. Doğrudan bir burcu atıfta bulunmuyor. Tılsım prensi toprak elementinin bütün burçlarını içerebilir hali. Spesifik bir şey vermiyor. Kupa prensi de aynı şekilde su elementinin bütün burçlarını içerebilir. Spesifik bir burç vermiyor. Ay kartı balık burcunu verebilir. İmparator koçu verebilir. Tılsım kraliçesi oğlağı verebilir. Ermiş başağı verebilir. Adalet
teraziyi verebilir. Ve deste altında son olarak bir değnek şövalyemiz var. Değnek şövalyesi de yay burcunu verebilir. Dediğim gibi bu kişi bu burç anlamında değil. Element olarak düşünün. Karakter, tutum olarak düşünün. Şimdi daha ziyade burada böyle zaten toprak, ateş etkileri göze çarpıyor. Biraz böyle hava etkisi, o dürüstlük, açık sözlülük bence bu buradan geliyor. Su etkileri daha böyle minimal düzeyde gelmiş. Hani daha böyle hani çok sezgisel bir insan olmayabilir ya da çok duygusal bir insan olmayabilir belki ama bu noktalarda da bir takım böyle hassas, minik, tatlı yönleri var. Ve şu dikkatimi çekti aslında. Hani az önce sizde Joker'de şey demiştik ya, havalimanında koşan bir kız vardı. Burada da sanki böyle bir işte alışveriş merkezinde çok böyle rahat rahat oturan birini görüyoruz. Zaman geçiriyor ya kız, böyle parayı atmış oynuyor. Hani siz sanki ne kadar sizde hani böyle o acelecilik görmüştük ya, bir koşturma hali, bir ne olacak nasıl olacak. Siz ne kadar bunu söylerken, yani siz ne kadar o enerjideyken biz bu kişinin çok sakin olduğunu görebiliriz. Çok sakin, çok sabırlı, daha ağırkanlı, size göre daha mesela sakin gelebilir. Ona baktığınızda şey diyebilirsiniz. Ay ne kadar sakinsin ya. Ay ne kadar sabırlısın ya. Bunu dedirtebilir. Yanında bir ay kartı görüyoruz. Kızı diğer arkadaşı dışarı çıkmak için böyle çağırıyor. Arkada da hatta tutulma görüyoruz. Yakında da böyle tutulmalara, önemli tutulmalara doğru gidiyoruz. Acaba bu tutulmalar burada önemli mi olacak diye sorgulatıyor. Camdan kaçmak üzere olan kızımızın da bir köpeği var. Belki gerçekten kendisinde bu arada evcil hayvanı olabilir. Zaten şurada bir başak etkimiz de vardı. Ama şunu anlıyorum. Hayatın daha o duygusal, sezgisel yönünü iç dünyasında yaşayan biri. Yani kendi iç dünyasında mesela belli inançları vardır. Belli işte sezgileri vardır. Ya da işte belli duygu dünyası vardır. Ama bunlar çok dışarıda gösterdiği kimliği olmayabilir. Dışarıya daha ciddi, daha soğuk, daha mesafeli ya da daha böyle objektif, daha arada, daha ortada bir yerde yansıdığını biz bu insanın görebiliriz. Çünkü böyle imparator, tılsım kraliçesi, ermiş, adalet, bunlar daha nasıl desem büyük etkili kartlar diyeyim size, o şekilde ifade edeyim. Biraz daha o dışarıya iş insanı, ciddi iş insanı tipi çizdiğini anlatıyor bana. Önemli bir yerde işte belki bir yönetici. Önemli bir yerde işte insanları organize eden kişi, kararlar alan kişi, kararlar veren kişi, işte savcı, hakim, avukat. Mesela bunlar için çok uygun. Ya da işte dedim ya, burada bakın imparator bir şef olarak gelmiş, çocuğu var. Demek ki çok iyi bir anne ya da baba olabilir aslında bu insandan. Ama aynı zamanda kendi işine, kendi mesleğine çocuğu gibi yaklaşan, hani bu iş benim projem, bu iş benim çocuğum gibi, benim projem benim çocuğum gibi. Ben onun üzerine titriyorum. İşte her an onu düşünüyorum, onun için emek veriyorum, araştırmalar yapıyorum. Böyle bir profil çiziyor olabilir. Böyle bir profil dışarıya yansıtıyor olabilir. Ama dediğim gibi aslında kendi iç dünyasında çok böyle naif, tatlı, minik böyle sanki hobileri var. Uğraşları var. Burada bakın Kupa Prensi'nin böyle, ay hapşırıyorum, özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar, alerji böyle bir geldi gitmedi. Devam ediyorum. En son şundan bahsetmiştim. Elinde böyle işte kil yaptığını görüyoruz. Bir şeylerle uğraştığını görüyoruz. Böyle minik tatlı hobileri olabilir. Belki dışarıdan bakıldığında hani ondan beklenmeyen. Çünkü dediğim gibi dışarıdan bakıldığında böyle çok ciddi bir profil çiziyor. Ciddi bir işte iş insanı. Belki işte çok dediğim gibi ciddi bir böyle bir savcı, bir hakim, bir avukat ya da işte kendi işinin patronu bir insan görebiliriz. Ama aslında iç dünyası dediğim gibi kendi içinde yoğun. Sadece bunu dışarıda yaşamıyor. Daha kendine kapalı tutuyor. Hatta bu özelliği birazcık ikinci destede de görmüştüm. Eğer hani ikinci desteği de çekildiyseniz dinleyebilirsiniz. Benzer bir dışarıda daha böyle ketum belki durup kendi iç dünyasında evet duygularının yoğun olması ama bunu herkese göstermemesi, herkese açmaması gibi bir durum görebiliriz. Devam ettiğimizde güzel bir imparator dediğim gibi geliyor. Bir koç enerjisi. Aslında hayatında otorite sağlamış, istikrar sağlamış, güçlü, mantıklı riskler almayı bilen, yani istikrar için düşünülmüş, planlanılmış riskler almayı bilen. Bir risk aldığında gerçekten onun nasıl desem getirisini de hesaplayan. Bu yüzden zaten risk alabilen.
lider ruhlu, insanlara önderlik edebilen, insanları organize edebilen, kendi sınırları olan ve dediğim gibi çok böyle baba otoritesi, anne otoritesi, hani böyle koruyucu ama kendi içinde de kuralları, prensipleri olan bir duruşu var gibi görünüyor. Güven veriyor ama bakın aynı anda hem çocuğuna işte dondurma almış belli böyle bir iş arasında, hem de telefonda sanki böyle işleri hakkında hala konuşuyor. Yani aynı anda hem işte kendi özel hayatını hem iş hayatını bence iyi yönetebilen birisi. Ve yine tılsım kraliçesi çok güzel ama buradaki tılsım kraliçesi daha böyle ışıltılı bir tılsım kraliçesi. Normalde biz onu daha böyle farklı görürüz. Giyinmeyi bilen, belki işte modadan anlayan ya da böyle hani giyimine, kuşamına belli bir şekilde önem veren, yediğine, içtiğine, sağlığına. Çünkü tılsım kraliçesinin biraz o şeyi vardır. Hali karşınızdaki insan kadın da olsa, erkek de olsa güzel giyinen. Hani belki tamam çok aşırı modayı takip etmiyor ama iyi giyinen, bakımlı giyinen, üzerine böyle düşünülmüş, işte güzel böyle renk kombinleri yapabilen bir insan görebiliriz. Kaldı ki tılsım kraliçesi de güzel bir otoritedir ama şefkatli bir otoritedir. Şefkatli otorite, fedakarlık yapabilen, sevgisini böyle nasıl desem yedirerek, içirerek, rahat ettirerek gösteren. İşte evine gidersin, dur altına işte arkana bir yastık daha vereyim. Yemek yersin, bak bunu bununla yersen işte daha güzel olur. Yani bu insan mesela nerede hangi yemeğin güzel yenildiğini bilir. Hangi filmin işte sizi mutlu edeceğini bilir. Daha böyle bence sevgi dilini sözlerden ziyade, işte seviyorumlardan, aşığımlardan ziyade emek vererek gösteren. Evet seni seviyorum, bu yüzden bunu yaptım. Seni seviyorum, o yüzden şunu yaptım. Yani bunu böyle dile getirmiyor da anladınız işte ne demek istediğimi. Siz seversiniz diye mesela gelmiş bir hediye getirmiş. İşte sen seversin diye aldım. Sen mutlu olursun diye bak sana işte işten gelirken işte tatlı aldım. Senin sevdiğin yerden. Kurabiye aldım gibi gibi. Böyle ne bileyim bir iş seyahatine falan giderse belki oradan böyle sizin sevdiğiniz eşyalarla dönen. Dediğim gibi böyle çok sevgiyi davranışlarıyla bence ifade eden birisiymiş gibi görünüyor. Özür dilerim. Biraz dediğim gibi alerji vuruyor. Tam son destede konuşmanın da yorgunluğuyla. Ve Ermiş arkadaşlar, Ermiş çok bilge, çok böyle kendi iç dünyasında, kendi ışığıyla aslında yolunu gören, yolunu bulan birisi. Ve aslında bu bilme halinin getirdiği bence işte şu özgüven, evet var. Ve çok büyük bir kütüphanesi olabilir. Kendi evinde çok böyle güvenli, sıcak bir alanı olabilir. Hani böyle telefonunu mesela kapatıp, bakın telefonu kapatmış, öyle yüzüstü koymuş. Gömülmüş böyle kapşonlusunun içine. Ben de şu an bir kapşonun içindeyim. Kapşonun içine gömülmüş, gizlenmiş adeta. Kitabını okuyor, işte işini yapıyor, çalışıyor. Daha böyle nasıl desem bir dışarıda bence gösterdiği, belki hatta bu insanın kendine has bir markası olabilir. Mesela eğer özel sektörde çalışan bir insansa dışarıda böyle bir marka gibi, dışarıda daha böyle farklı, bu şey demek değil, ikiyüzlü demek değil, hayır karıştırmayın bunu. Dışarıda daha biz onu böyle daha enerjik, daha işte kendi belki işinin patronu, özgüvenli, ciddi duruşu olan, iyi bir kariyeri olan biri olarak görebiliriz. Ama böyle ev hayatında böyle otursun sakin, hani hayatta böyle çok fazla şeye ihtiyacı yok mutlu olmak için. Aslında anlatmaya çalıştığım şey bu. Evinde otursun, huzurla kitabını okusun, mutlu oluyor bence. Kendiyle kalmaktan mutlu oluyor. Çünkü işi itibariyle bakın göz önünde bir insan olması gerekiyor olabilir. Bu yüzden geniş bir çevresi var gibi görünüyor olabilir. Özellikle de bu insan mesela gerçekten bir tüccarsa, bir iş insanıysa, iş adamı, iş kadını ya da işte dediğim gibi böyle hukuk mesleklerinde, kariyer mesleklerinde işte böyle olur ya uzman yardımcılıkları, işte bir bankada belki önemli bir mevkide işte uzman yardımcısı, işte müfettiş ya da önemli böyle devlet kurumlarında, TİHEK'te, şurada burada. Evet belki önemli bir kariyer mesleği var. Ama kendi dediğim gibi iç dünyasında böyle minik minik sanki böyle işte Kupa Prensi böyle küçük tatlı böyle şiirler yazıyor. Belki kimse bilmiyor ama işte bir kitap bastırmış. Böyle bir şiir kitabı var, duruyor böyle. Belki işte dediğim gibi böyle minik minik kendi bir şeyler yapıyor, resim yapıyor, belki evine asıyor. Kimsenin dediğim gibi dışarıdan ondan beklemediği, bakın ondan beklemediği böyle tatlı minik hobileri, özellikleri olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi dışarıda çok geniş bir çevresi var gibi görünebilir ama aslında o kadar sosyal bir insan değil.
Biz onu kendi haline bıraksak gerçekten belki insanlarla hiç konuşmadan 10-15 gün kimseyle iletişim kurmadan çok da güzel hayatını yaşar gibi ya. Kendi başına kalır, hayatını yaşar. Ya net bir insan bu arada, hani dürüst bir insan, dediğim gibi kesinlikle ikiyüzlü değil. Ama kendi haline bırakıldığında da yani hiç ses etmez. O yalnızlıktan hiç bence rahatsız olmaz açıkçası. Zaten dediğim gibi net bir insan, dürüst bir insan. Hayatta ne ekersen onu biçersin. Biraz bence ona inanıyor adalet kartıyla. Ve hani söz konusu en sevdiği insanlar bile olsa böyle dürüstlükten, objektiflikten bence ödün vermeyen birisi. Ve deste altında bir değnek şövalyemiz var ya, işte bakın çok böyle hırslı, burada böyle atletik bir şeyle uğraştığını görüyoruz. Cirit atlamak mıydı bu? Cirit atlıyor galiba. Tam böyle deste altında kalan enerji. Yani ne diyor aslında? Evet, bu insanın kendi içinde evet tutkuları var. Kendi içinde işte sevdiği bir spor belki var. Kendi içinde heves ettiği, şunu da yapayım ölmeden dediği listeler evet var. Ama dışarıda biz onu daha yavaş, daha sakin, daha tutarlı, daha kontrollü, daha olgun, daha ciddi görüyoruz. Ancak dediğim gibi daha böyle kendi içinde katman katman o duygusal yönü, heyecanlı, tutkulu yönü daha iç dünyasında. Yani siz onu zaten yakın ilişki kurduğunuzda bunları göreceksiniz muhtemelen. İlk tanıdığınızda çok öyle görünmeyebilir size. Hatta ilk tanıdığınızda bunu çok sıkıcı bir insan gibi görebilirsiniz ama hayır, kesinlikle aslında çok renkli bir insan. Ama renkleri kendi içinde, yani böyle şey gibi düşün, istiridye gibi. Dışarıdan bakıyorsun kabuk, içini bir açıyorsun çok güzel işte ince. Ya da böyle kayalar, taşlar olur ya. Dışarıdan böyle siyah, gri normal bir taştır. Kırarsın, içini açarsın, rengarenk bir şey vardır orada. Bu insan bence biraz daha bunun gibi. Çok böyle güzel. Ve bence sizin hayatınıza da zaten böyle hızlı, kaoslu falan gelmeyecektir. Ya da öyle bir ilişkiye yol açmayacaktır. Daha güvenilir, böyle sağlam bir zeminle gelecektir diye zannediyorum. Peki, şimdi nasıl tanışıyorsunuz, nasıl tanışacaksınız? Bununla ilgili bir deste kullanacağım. Doğrudan tanışma destesi bu. Ben buradan 3 kart çekeceğim. Bir de deste altına alacağım. Siz arkadaşlar içinde çok birbirinden bağımsız, hiç benzemeyen tanışma ortamları da var. Çok benzeyen tanışma ortamları da var. Siz hangi ortamlara giriyorsanız kendi hayat tarzınıza göre onu alabilirsiniz. Ama olur ya, mesela atıyorum tamamen şimdi burada işte bir parti çıkar. Normalde hiç böyle işte bir oyun gecesine, bir etkinliğe belki giden bir insan değilsiniz. 40 yılda bir böyle bir gidersiniz. Orada tanışırsınız. Tabii ki o daha da büyük bir işaret zaten o insan olduğu hakkında. Peki. 3. deste. Görmüş olduğumuz next partnerinizle nasıl, hangi ortamda, alamadım, ne vesilesiyle tanışacaksınız ya da tanışıyorsunuz? Birlikte geldi, şöyle alıyorum. Aslında çok da alakasız değil bence, bilmiyorum. Şimdi ilk çektiğimiz diyor ki böyle bir bahçecilik, bahçıvanlık ya da böyle işte bir bitki dükkanı, bitki mağazası, çiçekçi dükkanı da olabilir. Diyor ki bitkilere bakım vermek, bitkilerle ilgi vermek belki senin de hayatında doğayı senin kadar seven bir insanla bağ kurmanı sağlayabilir. Hali belki bu insanın, hani biz böyle işte demiştik ki küçük tatlı hobileri var aslında diye, belki işte bitkileri seviyordur, çiçekleri seviyordur, bitkilerle uğraşmayı seviyordur. Böyle bir yönünü görebiliriz. Ya bu bana direkt şey getirdi bu arada, yakın zamanda bu şeyi okumuştuk eşimle. Bahçıvan ve Ölüm. Bestseller'da uzun süredir satıyor, bestseller'da. Georgi Gospidanov, Balkanlı bir yazarında. O kitabı gözümün önüne getirdi ya, Bahçıvan ve Ölüm. Eğer hani şimdiye kadar zaten çoktan tanıştıysanız belki sosyal medyasında falan ya da elinde hani gündelik görüyorsanız belki o kitabı görebilir bazılarınız, bilmiyorum. Ya da o kitabın olduğu bir ortam, bir kitap kulübü olabilir yani. Hani çok, çünkü şu an yani çok satanlarda ve her böyle kitapçıya girdiğinizde. Diğer kartımız arkadaşlar böyle şey demiş. Rastgele, tesadüfi bir iyilik, böyle naziklik eylemi.
Bazen diyor hani böyle basit, çok böyle nazik bir jest, birine bir şey verdiğin, birinden bir şey aldığın, gerçekten şefkate çok böyle önem veren bir insanla tanışmanı sağlayabilir. Burada böyle birinin diğerine böyle bir çiçek verdiğini görüyoruz. Bakın yine çiçekler, çiçekçilik. Şey geliyor gözüme böyle. Hani çok basit şeyler olur ya. Biri için işte bir kapıyı açık tutarsın markette. Ya da işte komşundur belki aynı binada. Normalde hani kimsenin yapmadığı böyle kibarlıkta bulunur, hoşlukta bulunur. Sana bir şeyde yardım eder. Eşyalarını taşımana yardım eder. Ya da işte aynı yerde çalışıyorsanız. Gelir böyle der ki ya işte sen seversin diye düşündüm, işte senin de ilgin varmış, bak benim de böyle işte hani bitkilere ilgim var, evde kendim yetiştirdim, almak istersen sevinirim, belki hani olabilir. Hani hepiniz için değil tabii ki, bunlar minik minik ben örnekler veriyorum. Bazılarınıza doğrudan olacak ama bunu biliyorum. Bunca zamandır tanıyorum artık kendi kitlemi de, illa geliyor bu yorumlar. Yani boşuna söylemiyorum burada söylediğimde, onu biliyorum. Diğer kartımız böyle bir workshop, yani atölye ya da seminer esnasında olabilir demiş. Büyümek ve öğrenmek, başkalarıyla büyümek ve öğrenmek, senle aynı merakı, aynı böyle ambition, daha böyle şey bir tutku. Nasıl desem, bir şeyi seviyorsun, bir şeye tutkulusun, heyecanlısın. Onu paylaştığın, aynı merakı, aynı ilgiyi, aynı tutkuyu paylaştığın biriyle bir bağ kurmanı sağlayabilir demiş. Ve deste altında bir müze ya da tarihi bir alan demiş. Tarihi birlikte keşfetmek, böyle bir başkasıyla kendi hikayeni yazdığın yeni bir chapter ortaya koyabilir diyor. Şimdi haliyle böyle çiçek, çiçekçilik, iyilikler, böyle random, böyle tesadüfi kibarlıklar, hoşluklar, bilgi paylaşımı, seminerler, artık şeyde var ya, webinarlar, online belki. Belki sen test savunması yapacaksın ya da işte yüksek lisansa gidiyorsun ama işte bir online dersin var. İşte o online derse giren başka bir belki öğrenci. Ya da işte bir konferansa katılıyorsun, yine böyle online çok fazla işte konferanslar var. Orada bildiri veriyorsun. O bildiriyi veren başka kişilerden biri. Orada dinlediğin o aracılıkla tanışıyorsun. Özellikle bakın müze, tarih, müzecilikle, tarihle, arkeolojiyle ilgili belki alanlar yine önemli olabilir. Belki gerçekten böyle şey, işte bir yerde çalışıyorsunuz, böyle şirketinizin, çalıştığınız kurumun işte ortak bir semineri var orası, ya da işte bir atölye. Bunun gibi ortamlar diyor olabilir. Buradan dediğim gibi hani hepsi olmak zorunda değil ama bu tınıları taşıyan durumları görebiliriz. Çünkü şey demedi mesela, diğer destelerde vardı mesela bir arkadaşının arkadaşı ya da işte bir aile ortamı, bir, ya hayır böyle gelmedi. Sizin daha gerçekten ortak ilgi alanları, ortak böyle karşılıklı paylaşılan davranışlar üzerinden geliyor. O yüzden dediğim gibi böyle enteresan, güzel bir yerden geldi. Belki işte aynı yazarın bir kitabını okuyorsunuz ve o şekilde tanışıyorsunuz gibi. Çok belki böyle random, çok şey bir şekilde. Mesela. Olabilir yani. Peki son olarak, ama bence dediğim gibi en önemli aslında sorulardan biri bu. Bu kişi, bu ilişki, ay ters tuttum. Bu kişi, bu ilişki hayatınızda hangi dönüşümleri, hangi iyileşmeleri, ne gibi durumları getirecek? Bu kişiyle olan bu ilişki hayatınızda hangi dönüşümleri getirecek? Sizde neleri dönüştürecek arkadaşlar? Şöyle yapayım. Diğerlerini deste altına almamıştım ama bir şekilde almak istedim. Böyle geldi. Şimdi ilki arkadaşlar, aslında eller var. YouTube sansürler mi diye biraz çekindim de. Yakınlık diyor. Yakınlık dönüşümü. Şimdi bunun üzerine koyacağım. Ne olur ne olmaz. Yakınlık dediği tensel yakınlık gibi düşünebilirsiniz. Yani öyle anlatabilirim minik böyle şey şekilde.
yakınlık, temas kuracağınız, hani belki kendinizle, kendi işte vücudunuzla da barışmanızı sağlayacak olabilir. Ya da gerçekten o fiziki yakınlıkları kuracağınız, kurmaya çekiniyorsanız özellikle sizde hani o şeyi aşmayı sağlayacak olan kişi olabilir. O yakınlıkları yaşayacağınız kişi olabilir. Anladınız işte. Çok detayına girmeyelim. Atalar dönüşümü diyor. Atalar. Daha işte yine bakın, hem kökler, sizde de köklenmeyi görmüştük ya, nerede kartımız. Hem kökler, kendi köklerinizle belki bakın barışmak. Kendi tarihinizle barışmak. Yine belki işte burada tarihle ilgili paylaşımlar biz görebiliriz. Bunun yanında da böyle ruhsal bir dönüşüm var. Bilmiyorum, bir şekilde aile, atalar şifası, kökler şifası geliyor. Ve şurada da böyle nasıl desem, bilinç düzeyinde bir dönüşümden bahsediyor. Consciousness transformation. Bilinç düzeyinde bir değişim. Aslında çok hayatın böyle en temel noktalarıyla gelmiş. Büyük konularla gelmiş. Biri yakınlık. Yakınlık önemli bir konu. Evet, hani buradan geliyor. Biri yakınlık. Diğeri atalar, aile, kökler. Diğeri daha ruhsal. Yani zihninizde belki bir perde açılıyor. Diğeri de bilinç. Şuradan bir destan daha kart alacağız. Onu da alayım da. Bu kişiyle olan bu ilişki hayatınızda neleri dönüştürüyor? Kendinizi korumayı ve sağlıklı sınırlar çizmeyi öğreniyorsunuz. Buz sınırları, buzdan sınır, buzla sınırlar. Emergency, energetic boundary, acil enerjisel sınırlar. Numarası 14. Numarası 14. Kendinizi bence her anlamda korumayı öğreniyorsunuz. Ve hani demiştik ya işte şurada. Burada aslında bence YouTube'un yasaklaması gereken bir şey yok da ne olur ne olmaz işte. El ele hani tutuşan insan görüyoruz. Yakınlık kurma. Belki hani olur, insan bazen temas bile edemez, böyle insanlara dokunamaz bile. Sadece böyle kadın erkek ilişkileri gibi de düşünmeyin bunu. Belki genel olarak böyle sarılmayı sevmiyorsunuz, dokunmayı belki sevmiyorsunuz insanlara. Belki kendi annenizle, kendi kardeşinizle bile sarılmıyorsunuz. Bilmiyorum, bir şekilde bu insanla birlikte bu temas kurma, yakınlık kurma, insanlara sarılma, insanlara dokunarak belki iletişim kurma. Çünkü karşınızdaki insan da daha böyle sevgisini bir şeyler yaparak, hizmet ederek gösteriyor. Ve büyük ihtimalle daha böyle temas kurarak, severek, sarılarak, dokunarak belki gösteriyor. Belki siz de onunla birlikte sevgiyi bu şekilde ifade etmeyi öğreniyorsunuz. Ama diğer taraftan kendinizi korumayı sağlayacak sınırlar çizmeyi de bence öğreniyorsunuz. Bilinç seviyesinde bir dönüşüm, spiritüel bir dönüşüm, yani ruhsal bir dönüşüm ve atalar dönüşümü. Ve belki böyle sağlıklı bir şekilde bir ayrışma yaşamak. İşte anneden, babadan, atalardan, onlardan gelen yüklerden belki sağlıklı bir ayrışma yaşamak ve kendi hayatınıza sahip çıkabilmek, bağımsız olabilmek. Bununla ilgili bir mesela dönüşüm görecek olabiliriz biz sizde. Şöyle hemen bir kitapçığıma da bakmak istiyorum. Bu destenin. Burada. Tetiklendiğinizde böyle durdurabilmek arkadaşlar. Kendinizi güvende tutabilmek. Özgüven, kendinize güvenmek ve kendinizi korumak. Bu ilişki size her anlamda kendinizi korumayı aslında öğretiyor. Belki işte siz sınır çizemeyen bir insansınız. Belki insanlarla çok kolay böyle hani sosyal anlamda yakınlaşıyorsunuz ama sonra çok belki zorlanıyorsunuz. Belki de işte bu müstakbel partneriniz size şeyi nasıl desem katacak olabilir. Zarar gördüğün ilişkilerde durmamak, insanlara böyle sağlıklı mesafeler koyabilmek, yorulduğunda durabilmek, dinlenebilmek. Çok farklı, çünkü katmanlarda dönüşüm getirecek olarak çıktı. Demek ki bu yüzden bu kadar önce dur bir kendini tanı diyerek gelmiş. Enteresan. Çünkü daha içsel, yani kendi o kimliğinizle, psikolojinizle, mental ve ruhsal aslında özlerinizle gelen bir dönüşüm oldu. Diğer destelerden daha farklı oldu. Onların daha farklıydı. Peki.
Böyle bir açılımda arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, belki videoyu sevebileceğini düşündüğünüz sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın lütfen. Özel danışmanlıklarım da açık. Açıklama kutusunu ziyaret edebilirsiniz bunun için. Oradan mail adresimden iletişime geçebilirsiniz. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.